Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Yılın son videosu, hatta belki yeni senenin de ilk videosu olacak aslında. Videonun içeriğini birazdan anlatacağım ama öncelikle bu bir çekiliş videosu. O yüzden çekilişten bahsedeceğim şimdi size. Kanalda ne kadar aslında az video olsa da biliyorsunuz ki ben çok uzun süredir YouTube'dayım. Ve bunca senedir bir şekilde yanımda olan siz değerli yol arkadaşlarıma açıkçası teşekkür etmek istedim yeni seneye girerken. Ve bu yüzden bu çekilişin 10 kazananı olacak. Şimdiden bunu söylemiş olayım. 10 kazananı olacak. Bu 10 kazanana ya benim vermiş olduğum danışmanlıklardan birini seçme veyahut da Türkiye'de satılan destelerden, tarot destesi de olabilir, oracle destesi de olabilir. Yorumlarda da detayları yazarım zaten. Türkiye'de satılan tarot ya da oracle destelerinden kendisinin istediği bir desteği hediye etme. Veyahut da yine aşağıda belirteceğim ölçülerde istediği bir kitabı hediye etme şeklinde olacak. Bu 10 kişi arasında herhangi bir sıralama farkı olmayacak. O 10 kişiden kim ne istiyorsa, dediğim gibi açılım isteyene açılım, deste isteyene deste ve kitap isteyene de kitap hediye edeceğim. Kendi istediği bir kitabı hediye edeceğim. Aşağıda belirteceğim dediğim gibi detaylı koşulları. Yapmanız gereken de sadece kanala abone olmak, bu videoyu beğenmek elbette ve bu videonun altında bir yorum bırakmak. Sadece çekilişe katıldığınızı yazabilirsiniz, evet, ama ben istiyorum ki birazcık daha özele girelim, birazcık daha yakın olsun, bağ kurulsun. Bu yüzden özellikle de 2024'te en çok ne istiyorsunuz, dileğiniz ne? Ya da 2023 size neyi öğretti? Bununla ilgili böyle kısa bir yorum bırakmanız, devamlı da çekilişe katılıyorum şeklinde yorumunuzu, mesajınızı bırakmanız şeklinde olacak. 6 Ocak'ta kapatacağım çekilişi. 7 Ocak tarihinde ilan edeceğiz kazananları. 7 Ocak'tan sonraki 2 haftalık süreç içerisinde de yavaş yavaş hediyelerinizi gönderiyor olacağım. Özellikle hani çünkü açılım seçilirse haliyle hani açılımları yapmam için benim de programımda bir boşluk oluşturmam gerekecek. Böyle bu şekilde umarım ki en çok kimin ihtiyacı varsa onlara ulaşır. Böyle bir bilgilendirmemi yapmış olayım. Dediğim gibi yorumlara da yazacağım daha detaylı bir şekilde. Şimdi gelelim açılımımıza. Açılımımız bir aslında genel 2024 öngörüsü olacak. 4 deste hazırladım. Burada sadece birkaç kartı çektim. Tarot kartlarınızı ve diğer oracle kartlarınızı birlikte aslında çekeceğiz. Şöyle bir plan oluşturdum. Şöyle size de göstereyim. Uy, düzlüğe vurdum. Şimdi önce senenin genel teması ne? Buna bakacağız. Çektiğim çoğu oracle kartı aslında zaten bununla ilgili. Sonra kariyer olanlar için kariyer. Eğitim olanlar için eğitim, yani kendi sekmenize göre bakarsınız. Mesela şu an sadece öğrencisinizdir. Hani kariyeri böyle es geçersiniz, direkt eğitime gelirsiniz. Ya da işte eğitim hayatınız yoktur, sadece çalışıyorsunuzdur ya da çalışmak istiyorsunuzdur. Kariyeri dinleyip eğitimi hani boş verebilirsiniz. Biraz dediğim gibi detaylı olmasını istedim. Sonra para, finans, maddiyat konusu. Sonra genel insan ilişkileri. İşte belki burada aileniz çıkar, belki sosyal çevreniz çıkar, artık hani bilmiyorum. Genel bir insan ilişkilerinize bakacağız. Sonra aşk hayatınıza bakacağız. Burada hani birkaç tarot kartı ve bir iki oracle kartı şeklinde ilerleyeceğiz. En sonda aslında şu turuncu kartlarınız onu anlatıyor bu arada, onu söyleyeyim. Bu sene neyi öğreniyorsunuz? Yani 2024'te neyi daha iyi tecrübe ediyorsunuz? Hayatta almanız gereken ders ne olacak? Buna bakacağız. Ve en sonunda bir kapanış tavsiyesini birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Dediğim gibi burada sadece 3-4 kart çektim. Henüz açılımın geri kalanını birlikte devam ettireceğiz. Desteleri tanıtıyorum. Birinci destemizde bu arada buradaki görsellerin hepsini ben yapay zeka ile tasarlayıp bastırdım. Sizin için hani bu açılıma özel olsun istedim. Bunlara ulaşmak isterseniz de mail adresimden yazabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu birinci destemiz olacak. 2 kardan adam. Kardan birey. İkinci destemiz böyle minnak kaplanların olduğu destemiz olacak.
Üçüncü destemiz ben ve panda. Tabii ki olmazsa olmaz kanalında alameti farikası. Pandalı bir deste olacak. Yani bu görsel olacak. Ve son destemizde beyaz bir kutup ayısı. Tatlı mı tatlı bir kutup ayısı şeklinde olacak. Videoyu durdurabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Ardından seçiminizi yapıp kendi destenizi dinleyebilirsiniz. Ben şimdi ilk destemizle yoruma başlıyorum. Selamlar. Birinci destemiz. Kardan adımı seçen arkadaşlar. Şimdi bu son kartımız. Bunu en sona bırakıyorum. Şöyle yukarı alalım. Gelelim öncelikle 2024'ün sizin için genel temasına. Sonra da bahsettiğim konularla ilgili tek tek tarot kartlarınıza bakacağız. Şimdi senenin genel teması çok güzel geldi aslında gerçekten. Güven, inanmak, güvenmek, uzak yerler. Hani mesajımız çünkü yeni horizonlara, yeni ufuklara hazırlan şeklinde ve sevgi, aşk. Şimdi arkadaşlar senenin genel teması size bir takım serüvenler aslında evet vaat ediyor. Belki daha önce hiç tecrübe etmediğiniz, hiç yaşamadığınız şeyler yaşayacak olabilirsiniz. Hiç bulunmadığınız yerlere gidecek olabilirsiniz. Gerçekten hani kimileriniz bir yerlere seyahat edecek olabilir. Başka şehirler, başka ülkeler gayet mümkündür. Fakat ben bu deste için çoğunlukla burada ilişkilerin de söz konusu olacağını düşünüyorum açıkçası. Hani illaki romantik ilişkiler olmak zorunda değil. Arkadaşlık ilişkisi olabilir. Aileyle ilişkilerin yakınlaşması olabilir. Ama çoğunluk için de romantik ilişkiler şeklinde tabii ki gidecektir. Sevgiyi ve dediğim gibi belki de aşkı deneyimlemek için ve belki çoğunuz hani eğer bu destede böyle hiç daha önce ilişkisi olmayanlar varsa belki bu kişiler için ilk kez bir ilişki tecrübe etme, ilk kez bir ilişki yaşama ya da bir ilişkinin gerçekten daha önceki ilişkilerden çok farklı olması, çok daha farklı hissetmesi, gerçekten aşkı hissettirmesi gibi bir konu olabilir. Burada bakın iki yaban ördeğinin bir yuva kurmaya çalıştığını görüyoruz. İçeride yumurtada bekleyen bir kız var, bir hayat var. Yumurta her zaman hayattır, yeni bir doğumdur aslında. Ve bunun üstünde de kaz mı ördek mi? Kaza da benziyor. Ördekleri görüyoruz aslında. Bir yuva oluşturmaya çalışıyorlar. Bir birlik oluşturmaya çalışıyorlar. Haliyle belki bazılarınız hani kendi sevdiği iş için bir şeyler yapacaktır. Bunu kuracaktır. Belki bazıları dediğim gibi aşkı, sevgiyi çok daha yakından tecrübe edecektir. Bu destede de bu şekilde böyle iki kardan adam oldu. Belki gerçekten hani ikili ilişkiler, özellikle de ikili romantik ilişkiler için daha önce hiç deneyimlemediğiniz şeyleri deneyimlemek üzere harika bir yıl olabilir gibi gözüküyor. Bu genel tema. Şimdi tek tek ana başlıklarımıza geliyoruz. Ana başlıklardan videonun başına bahsetmiştim. Bakmadıysanız bakabilirsiniz. Şöyle bir şey hazırladım. Durdurup bakabilirsiniz. Buna göre ilerleyeceğiz. Şimdi bu benim en sevdiğim destem olduğu için tüm destelerde bunu kullanacağım. Birinci deste. Kariyer hayatı olanları. Kariyer hayatınız yoksa burayı es geçersiniz. Kariyer hayatı olanları. Birinci deste. Kariyer hayatı olanları. 2024 yılında neler bekliyor? Açılımdan önce karıştırdım bu arada tüm desteleri. Fakat yine karıştıracağım niyet aldığım için. Birinci deste. Sizi neler bekliyor 2024'te kariyer hayatınızda? Ay ters tuttum. Evet ters tutmuşum. Güneş. Değnek şövalyesi ya da asa şövalyesi. Değnek altılısı. Ay çok güzel. Kupa üçlüsü. Asılan adam. Şimdi şuradan alalım. Birinci deste. 2024 yılında sizlere kariyer hayatınızda neler bekliyor? Ay çok güzel. Bir güneş daha. Bir güneş ve bir güneş daha.
Yeni yaratıcı fikirler, yeni maceralar ve fresh bir start, yani taze bir başlangıçtan bahsetmiş. Arkadaşlar, yani kariyer hayatı olanlar ya da bir kariyer hayatına başlamak isteyenler için yani 2024 açıkçası çok güzel enerjilerle geliyor. Belki yılın hani böyle Mart ayına kadar o ilk 2,5-3 aylık süreci belki biraz hani sıkıntılı geçebilir. Biraz özellikle burada mesela iş arıyorsak hemen giremediğimizi görebiliriz. Ya da işlerimiz pek istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Fakat özellikle de ne zaman biliyor musunuz? Temmuz ve Ağustos ayına gireceğiniz süreçte kariyerde doğrudan bir adeta gerçekten şahlanış denen şey söz konusu. Çünkü zaten hani Güneş kartı başlı başına evet bunu müjdeliyor ama Değnek altılısı ve kupa üçlüsüyle de gerçekten kutlanmaya değer, mutlu olmaya değer bir serüvenin aslında yaşanacağını anlıyoruz kariyer hayatınızda. Hani dediğim gibi çifter güneş almış gibi sayabilirsiniz kendinizi aslında. Özellikle sizi heyecanlandıran, çünkü değnek şövalyesinde bir şeyler için böyle heyecanlanır, bir yola, bir serüvene düşeriz. Sizi heyecanlandıran, gerçekten yaşam dolu hissettiren ve böyle ailenizle, sevdiklerinizle doyasıya kutlayacağınız, çok mutlu olacağınız bir kariyer süreci müjdelenmiş. Sadece Aslan Adam'dan dolayı bazen böyle hani çok istediğiniz yerde gibi hissetmeyebilirsiniz. Fakat aslında gerçeklik öyle değil. Çünkü Aslan Adam geldiğinde bizim biraz algımız çarpılır diyebilirim. Hani böyle çarpıtılmış deriz de, böyle yanılsamalı bir bakış açısı. Olayları net görememe. Çünkü Neptünyen bir kart neticede. Olayları yanlış anlayabiliriz. Biz öyle olmadığını varsayabiliriz. Kendimizi belki o kadar da başarılı görmeyebiliriz. Ama inanın yani Güneş, Değnek altılısı ve Kupa üçlüsüyle 2024 kariyer hayatınıza bayağı ışık saçmaya geliyor. Hani şöyle bakarsanız sanki burada böyle deniz ikiye yarılmış gibi gözüküyor. Bu da bir enteresan. Belki zoru başarmak, imkansız gördüğünüz bir noktada ilerlemek, imkansız gördüğünüz bir başarının kazanılması da kariyerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Burada güzel etkiler var. Ne etkisi var? Aslan, Yay, Aslan, Yengeç, Balık. Özellikle hani bu burçların dönemleri, bunların seyrettiği süreçler, ki o ayları verdim aslında ben size. O zaman dilimlerinde daha bir bu dediğim hareketlenmeleri yaşayabilirsiniz ama kariyer gayet güzel bir noktadan geliyor. Şimdi gelelim eğitim hayatı olanlara. Birinci deste. 2024'te eğitim hayatı olanlar için nasıl olacak? Birinci deste sahiplerinden. 2024'te eğitim hayatı olanlar için süreç nasıl olacak? Ne bekliyor size eğitim hayatı olanları? Ermiş. Zaten Ermiş'in kendisi aslında başlı başına bir eğitim süreci diyebiliriz. Değnek onlusu, asa prensi, yani asa prensi, para dokuzlusu, para kraliçesi. Çok güzel. Şuradan da yine bir oracle seçelim. Ne bekliyor sizi? Eğitim hayatı olanlar 2024'te sizi ne bekliyor birinci deste? Older woman, yaşlı bir kadın. Sizden hani olgun bir kadın olabilir ya da belki gerçekten böyle yaşlı bir kadın olabilir. Böyle bir kadınla ilgili gündemin önemli olabileceğinden bahsediyor. Fakat burada para kraliçesi, yani tılsım kraliçesi aldığımız için şunu da anlıyorum aslında arkadaşlar. Şimdi sene o kadar kolay başlamıyor eğitim anlamında. Gerçekten hani saatlerce belki odanıza çekilip, kütüphaneye çekilip ders çalışmak zorunda kaldığınız ve gerçekten belki bu noktada sosyal hayatınızdan çok taviz verdiğiniz, belki zaman zaman sağlığınızı ihmal ettiğiniz, işte bir takım strese bağlı belki ağrılar çektiğiniz, minik sağlık problemleri yaşadığınız, ama en nihayetinde sene sonuna doğru böyle geldiğimizde, ne zamana geldiğimizde Ağustos'un sonu ve Eylül, evet, Eylül etkileri çok kendini göstermiş. Şu anki süreçten 2024 Eylül'e geldiğinizde olduğunuz noktadan aslında gayet memnun olduğunuz anlaşılıyor. Çünkü özellikle para dokuzusu ve para kraliçesiyle emeklerinizin karşılığını almak ve somut anlamda bir ilerlemekten bahsedilir. Yani şurada yaptığınız o
nasıl desem, yoğun çalışma süreci var ya, ermiş ve değnek olmasıyla sanki gerçekten masanın başına geçip belki günde 10 saat, işte 15 saat, artık nasıl bir rutininiz varsa kendi eğitim alanınıza göre saatlerce gerçekten kitaplardan, defterlerden böyle başınızı kaldırmadığınız, ancak en nihayetinde o istediğiniz şey için yola koyulduğunuz da gözüküyor. Bakın burada kedi bizi bir maceraya çağırıyor. Evet, biraz ürküyor değnek prensi ama en nihayetinde o yola çıktığınızı anlıyoruz buradaki tılsım dokuzusuyla birlikte. Çünkü 2024 Eylül'e özellikle dediğim gibi gelinde, çünkü Başak dönemine burada vurgu yapılmış. Orada artık verdiğiniz emeklerin böyle semeresini adeta yediğiniz, meyvesini yediğiniz bir süreçten bahsediliyor ve sanki eğitim alanınızla ilgili de bir olgunluğa ulaşıyormuşsunuz gibi. Dediğim gibi bu tabii ki hani böyle fikir alacağınız, danışacağınız bir mentor birisi evet olabilir. Ama ben bunun bir şekilde sizin pozisyonunuz olduğunu düşünüyorum. Tarotta saraylı kartlar öyle her zaman cinsiyet göstermez arkadaşlar. Erkek olabilirsiniz. Hani tılsım kraliçesi geldi diye bir kadını göstermek zorunda değil asla. Kendi olduğunuz alanda dediğim gibi olgunlaşmak, artık hani bölümünüzü belki sevmek ya da okuduğunuz alanda başarı göstermek, göze çarpan bir öğrenci olmak, göze çarpan bir sima olmak ya da burada hani yüksek lisans, doktora gibi süreçleriniz varsa çalışmanızı, tezinizi başarıyla devam ettirmek ya da gerçekten başarıyla tamamlamak, böyle bir süreci görebiliriz gibi gözüküyor. Evet yoğun, evet stresli. Dediğim gibi çok uzun saatler belki yalnız kalmanız, kendi başınıza kalmanız gerekebilir. Yoğun çalışacaksınız ancak nihayetinde sonuca geldiğimizde gayet olgunlaşmış ve kendinden emin bir enerji bizi karşılıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi gelelim. Şu an desteği yeniden karıştıracağım. Para ve finans gündeminize birinci deste. 2024'te birinci deste sahiplerini para ve finans konularında neler bekliyor? Yine ermiş. Azize, dünya, kupa üçlüsü, kupa ası, güzel. Deste altı bile para asıyla, yani tılsım asıyla gelmiş. Demek ki çok aslında düşünüp, çok belki de araştırıp, şöyle alayım. Güzel bir sürecin içerisine giriş yapılacak. Birinci deste sahiplerini 2024 yılında para ve finans anlamında neler bekliyor? Bir akbabamız var arkadaşlar. Şimdi burada ermiş yanında Azize de geldiği için belki bu bizim çevremizde, ailemizde ya da yakın çevremizde bir şekilde finansal kaynaklarımızdan faydalanacak birisini gösterebilir. Eğer mesela ailenize bakan biriyseniz belki onlara çok fazla harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Veyahut da aile olmaksızın belli bir planınız vardır, tamam mı? Çünkü bir sabır projesiyle adeta başlanıyor 2024'de para konusunda. Siz dersiniz ki şu aya geldiğimde ben düze çıkacağım ya, hani inanıyorum bir süreci tamamlayacağım. Fakat diyor ki dikkatli ol, beklemediğin bir yere, bir kaynağa bir şeyler akıtmak zorunda kalabilirsin. Hani çünkü akbabalar değil mi? Gelip bir şeyleri yiyen, tüketen, hazırda böyle bekleyen canlılar. Bu konuya karşı dikkatli ol. Bu biraz senin canını sıkabilir. İstediğin şeyleri birazcık yavaştan almana sebep olabilir. Biraz bekleyebilirsin. Minik böyle depresif durumlar oluşabilir. Ancak korkulacak bir şey yok. Özellikle yine burada Temmuz göstergeleri var. Aynen, kupa üçlüsüyle çünkü. Temmuz ayına doğru geldiğiniz süreçte artık hani şu bekletmek zorunda kaldığınız süreç neyse, çünkü Azize ile belli ki sabır göstermeniz gerekecek bir zaman dilimi var. O beklemek zorunda olduğunuz süreç her neyse artık bir nihayete eriyor dünya kartıyla. Ve nihayetinde diyelim ki işte bir şey mi almak istiyordunuz? Evdir, arabadır, bir teknolojik üründür, artık hani bilmiyorum, herkes kendi durumuna göre alabilir. Belli ki bunun için çok güzel bir fırsat elinize doğacak. Ama asıl arkadan ilerleyen bir enerji var bir de tılsımasıyla. Sene boyunca böyle alttan minik minik kendini göstermeden sanki bir şey oluşuyor.
Hani burada çünkü çok böyle göstere göstere bir şeyin ortaya çıkması gibi değil de bir kararı almanız ama böyle onu çok yavaş yavaş uygulamanız. Mesela bir miktar paranız vardır. Onu bir yere yatırmışsınızdır ve hani şey yaparsınız. Tamam ya, yatırdım ve unuttum, ben bunu sürekli kontrol etmeyeceğim. Ama sene sonuna geldiğinizde bir bakarsınız, evet bu güzel bir yatırıma dönüşmüş. Bunun gibi bir enerji var. Dediğim gibi şeye kadar dikkatli olun. Zaten Azize de yengeç, aynen. Temmuz'a kadar dikkatli olun. Hani yengeç burcu dönemine kadar, Haziran'ın sonu ve dediğim gibi Temmuz dönemi. Oraya kadar dikkatli olun. Biraz böyle ani durumlar olabilir ya da işte dediğim gibi paranızı kime harcıyorsanız, kime yardım ediyorsanız, kiminle paylaşıyorsanız orada bir şeyler yaşanabilir. Ancak Temmuz'un sonrasında gayet bakın kupa üçlüsü ve kupa asıyla çok doyurucu bir durum var. Yani kupa ası bu destede çok hoşuma gidiyor gerçekten. Doyurucu. Hani sanki böyle Halil İbrahim sofrası gibi bir şey. Çok doyurucu, çok bereketli bir şeye dönüşüyor. Bakın hani şurada başlayan durum sanki böyle bir yatırım ya da alınan bir şey. Öyle bir hani o su o kadar şifalı, bereketli ki bakın yerde böyle bitki yeşermeye başlamış. Bundan kedi besleniyor, faydalanıyor. Buradaki doğa besleniyor. Şuradaki kadının etrafındaki sihirden. Bence güzel bir girişiminiz var orada. O yüzden yengeç dönemlerine ve başak dönemlerine de dikkat edebilirsiniz ama yani gidişat açıkçası güzel bu deste için. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Şimdi gelelim insan ilişkilerine, sosyal hayata. Birinci destenin insanlarla olan ilişkisi. Yakın çevresindeki insanlarla olan ilişkisi. Birinci deste. 2024'te birinci deste sahiplerini hayatlarındaki insan ilişkileri konusunda neler bekliyor? Genel insan ilişkileri konusunda. Size çok ermiş geldi arkadaşlar. Ermiş Başak Burcu'nun kartı diyebiliriz. Haritanızdaki Başak konularına ve 6. ev konularına bir dikkat edin, olur mu? Çok vurgulandı. Merkür size ne yapıyor, ne ediyor bir araştırın. Hani ben astrolog değilim, o yüzden o konuda detaylı bir şeye girmem ama biraz bir bakın, olur mu, mümkün mertebe. Aha, netlemedi. Heh. Birinci deste 2024'te insan ilişkileri anlamında sizi neler bekliyor? Bir tane daha alacağım burada. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkatli olmanız bir konu, kesinlikle dikkatli olmanız gereken bir konu. Kesinlikle var. Şimdi Adalet, Tılsım Şövalyesi ermiş, Ay Kupa dokuzusu, deste altına bir değnek dörtlüsü. Güzel. Fakat özellikle de şüphelendiğiniz şeyler hakkında haklı olabilirsiniz. Böyle bir süreci görebilirsiniz. Şimdi burada ejderha bizi böyle öz yanılsamalara karşı uyarıyor. Hani böyle kendi kendimize kurduğumuz şeyler evet olabilir ama birilerinin niyetini, yüzünü yanlış görebiliriz, yanlış anlayabiliriz. Güvendiğimiz birileri çok da güvenmememiz gereken kişiler olabilir. Sır verdiğimiz kişiler belki bunları tutamayacak kişiler olabilir. Sanki biraz özellikle de hayatla ilgili temel beklentilerinizi, önemli sırlarınızı, önemli planlarınızı kendinize saklamanız gerekiyormuş gibi anlıyorum. Çünkü öyle bir şey ki bakın burada kırılan bir kupa görüyorsunuz. Hayatla böyle bir tatminsizlik yaşamaktan bahsediyor. Biraz bu insan ilişkileri, bu çevrenizdeki insanlar belki minik böyle hayal kırıklıkları getirebilir. Ancak nihayetinde hani kupa dokuzusuyla şunu anlıyorum aslında, biraz böyle o kafayı toparlamak, nihayetinde kendinle mutlu olmak durumu var ama şunu yaşayabilirsiniz mesela, en böyle ihtiyaç duyduğunuz anlarda bazı insanların sizi çok yalnız bıraktığını görebilirsiniz. Ve hani bu sürecin içinden de biraz ya ben yalnızlığımla mutluyum galiba ya da bazen yalnız kalmak daha iyi galiba gibi çıkarımlarla çıkabilirsiniz gibi gözüküyor. Çünkü 9 çok yalnız bir rakamdır. Özünde neticede bir ermiş niteliği var. Ermiş ve kupa 9, yani 9'luk 2 kart görüyoruz.
Haliyle sanki biraz başlarda mecburiyetten yaşadığınız o yalnızlık duygusu artık böyle sene sonuna doğru, yine burada Eylül etkilerini görüyoruz aslında, 9 aylık bir süreci görüyoruz. Sene sonuna doğru biraz yok ya, tamam ben artık hani yalnızlıkla mutluyum, yalnızlıkla keyifliyim. Buna bir itirazım yok, buna bir isyanım yok noktasına gelebilir. Bunun yanında bazı insanların dediğim gibi maskelerinin düşmesi. Burada adalet kartına baktığımda hep şeyi görüyorum şurada. Dikkatli bakarsanız. Bana çok Batman'i hatırlatıyor, bilmiyorum. Belki ben sevdiğim içindir. Çok böyle hani Batman de kendi içinde böyle intikam mı, adalet mi, ilk başlarda o arada böyle biraz cedelleşen bir karakter aslında. İlginç bir öyküsü var bence. Sanki biraz böyle doğruyla yanlışı görmek. Bakın kadının gözleri güya bağlı ama şöyle dikkatli bakarsak minicik bir gözünün açık olduğunu, gizliden gizliye bakmaya çalıştığını görüyorsunuz. Hani sanki dediğim gibi böyle şüphelendiğiniz bir konu, şüphelendiğiniz bir insan gerçekten de o şüpheniz gibi çıkabilir. Ya da eğer hiç böyle koşulsuz, şeksiz birilerine dediğim gibi güveniyorsanız, yok ya beni yalnız bırakmazlar, ben onların hep bugüne kadar yanındaydım, onlar da benim yanımda olurlar diye. Biraz dediğim gibi hani insanların biraz sizi yalnız bıraktığını, kötü bir niyet olmasa bile yanınızda olamayacaklarını, herkesin hayatındaki önceliğinin kendisi olduğunu görebilirsiniz. Bunu deneyimleyebilirsiniz. O yüzden biraz silkelenip kendinize gelmek konusunda da aslında burada bir tavsiye var diyebiliriz. Bunun yanında yine adalet kartıyla açtığımız için şu etkiden de bahsetmek lazım. Karma, ilahi adalet dediğimiz konu. Eğer sosyal hayatınızda geçmişte birine bir iyilik yaptıysanız belki onun karşılığını çok böyle uzun süre hiç aklınızda yokken görmek. Olur ya, bir şey yaparsın, seneler sonra önüne çıkar. O kişi sana bir böyle iyilik yapar. Sen de mutlu olursun. Hiç belki sen istemiyorsun bile o iyiliği. Talep etmedin bile. Onun içinden gelmiştir. Böyle bir şey olabilir. Ya da size yanlış yapmış birinin, yani geçmişte yanlış yapmış birinin bu 2024 süreci içerisinde biraz o ilahi adaleti yaşadığını belki görebilirsiniz. Bu da kendi içinizde bir takım sorgulamaları getirecek dediğim gibi. Biraz korkularla yüzleşmek, biraz kendinizle yüzleşmek, hayatı sorgulamak. Böyle bir felsefi sorgulamalar getiriyor sosyal hayatınız size. Ama bu iyi bir şey. Onu söyleyeyim. Hani şey gibi değil işte. Ay çok kötü şeyler oluyor da işte karanlıklara gömülüyorsunuz gibi değil. Yok. Bunlar sizin olgunlaşmanız, yetişkin bir insan olabilmeniz için de önemli olan şeyler olarak gözüküyor. Haritanızda bu arada hani Balık burcunun, Başak burcunun, tekrar Başak burcunun ve Terazi burcunun olduğu alanlara da bakın. Belki oralarda önemli durumlardan bahsediliyor olabilir. Şimdi insan ilişkileri de tamam. Gelelim aşk hayatımıza. Birinci deste. Bence bu desteye güzel bir aşk var ama 2024'te. Hani şey gibi sanki oluyor bazen. Bir arkadaşlığın biter. Çok zor bir süreç yaşarsın. Ama o dönem böyle bir aşkı bulursun. Hayat bir yerden alırken bir yerden veriyormuş gibi hissettirir. Sanki bu desteği öyle bir şey olacak gibi. Hadi bakalım. Birinci deste. 2024 yılında birinci deste sahiplerini aşk hayatlarında neler bekliyor? 2024 yılında birinci deste sahiplerini aşk hayatlarında neler bekliyor? Değnek şövalyesi, tılsım üçlüsü, tılsım ikilisi, imparator, kılıç sekizlisi, mahkeme kartı, değnek kraliçesi, yıldız kartı, güç kartı, kılıç ası. Artık netleşilemeyen şeylerde netleşme durumları var ve bazılarınız gerçekten birileriyle böyle bir güç mücadeleleri, uğraşlar içerisinde sanki.
Şöyle bir karıştıralım iyice. Birinci deste sahiplerini 2024 yılında aşk hayatlarında neler bekliyor? Bu desteğe geçmişten birileri gelebilir arkadaşlar. Ve hani çok kolay bir süreç değil belki. Ama dönüşerek giden bir süreç var. Yes. Şimdi hepsi görünsün. Değnek şövalyesiyle açıyoruz. Bir hareketlenmeyle açıyoruz aslında ve belki de bu deste zaten böyle Aralık ayı ile birlikte bir takım hareketlenmeler yaşamaya başlamış olabilir. Ve açıkçası bazılarınız için Ocak ayının hemen böyle devamında ilerleyen süreçler var burada tılsım üçlüsü ile birlikte. Ama sanki hemen düzene oturmayabilir. Fakat Şubat, Nisan ve Ağustos bu deste sahipleri için bir ilişkiye gitme ya da var olan bir ilişkinin parlaması, netleşmesi, istikrar kazanması için önemli zaman dilimlerini gösterebilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunun yanında şöyle bir mesele de var aslında bazılarınız için. Belki aynı anda birden fazla kişinin kafanızı karıştırması. Belki bir tarafta böyle daha genç ruhlu, daha hareketli bir değnek şövalyesi. Öte tarafta daha böyle ağırbaşlı, daha böyle belki yaşını başını bir tık almış, çok değil. Daha olgun, belki daha istikrarlı, ne yapmak istediğini bilen böyle bir iki kişi arasında kalma durumları olabilir mi? Eğer ki böyle bir ihtimaliniz varsa evet olabilir. Ama böyle ihtimalleri olmayanlar için sanki biraz şu süreci anlıyoruz aslında. Çünkü imparator evet bir istikrara gelme kartı. Biraz böyle heyecanlı başlayan bir sürecin ya ciddileşiyor mu, ciddileşmiyor mu, ne oluyor vesaire derken Nisan ayı ile birlikte yavaş yavaş bir düzene oturması. Hatta bu ilişkin sürecinin belki gerçekten ilk 2 ayı çok böyle sıkıntılı gibi hissettirebilir. Hani hiçbir şey ilerlemiyor gibi hissettirebilir. Bir takım engeller hep orada kalacakmış gibi hissettirebilir. Ancak ne demiş buradaki kartımız? Zor zamanlarda seninle ilgilenilecek. Yani evren seninle ilgilenecek, sistem seninle ilgilenecek. Allah seni koruyacak demek aslında. Öte yandan şimdi burada ilk aldığımız bir cüzdan da aslında finansal işte durumlarına dikkat et diyor. Şimdi finans hayatınız, kariyer ya da eğitim hayatınız, ilişki hayatınızla doğrudan belki ilişkili olabilir. Burada ilişki yaşanacak olan kişi, iş hayatınız, eğitim hayatınız ya da para kazandığınız alandan gelebilir. Ya da zaten halihazırda bir ilişki varsa belki burada partnerinizle birlikte ortak bir takım yatırımlar yapmak, bir takım finansal böyle planlar yapmak gibi süreçleri izleyebilir. Mesela şu an zaten ilişkiniz vardır. Mesela evlenmek istiyorsunuzdur diyelim. Birlikte nasıl yapsak, nasıl denkleştirsek, şöyle yaparsak mı ev tutabiliriz, böyle yaparsak mı eşya alabiliriz gibi. Biraz böyle çünkü parayı da hesaplayarak gittiğiniz, paranın da bir şekilde devreye girdiği konulardan bahsediliyor. Şimdi ilişkisi olmayanlar için ya da biriyle böyle çok ya döner miyiz acaba, olur muyuz acaba gibi bekleyenler için de bir birleşme, yeniden bir araya gelme kartı görüyoruz arkadaşlar. Reconciliation bu anlama geliyor. Haliyle eğer burada hani belki de hiç aslında umudunuz kalmamış bile olabilir açıkçası. Eğer böyle bir ex partner durumları varsa ve bu insanın Nisan ayına kadar size bir geri dönüş yaptığını görürseniz açıkçası bakın burada bir tırtılımız var. Bir şeyler hani bu yolda şu ana kadar olduğu gibi hani aslında olmayacak bir değişim geliyor diyor bu kart size. Bu insanın mahkeme kartıyla da birlikte belki çok büyük bir değişimden geçtiğini ve böyle sizin tanıyamayacağınız şekilde güzel bir şekilde geldiğini belki görecek olabilirsiniz. Burada bir tacımız var. Onur ve saygı sana gelecek diyor. Zaten bakın değnek kraliçesi eline birileri çiçek vermiş değnek kraliçesinin. Hani sanki bir başarısı takdir ediliyor gibi. Yıldız, güç kartı ve kılıç ası. Hani sanki şurada ne olduğu belli olmayan bir öyle bir böyle giden durumlar böyle o dediğim Nisan ayı sürecinden Ağustos'a kadar olan sürece devam ettiğimizde sanki böyle biraz değişiyor gibi. Ve karşınızda gerçekten sizi onurlandıran, size saygı duyan, gerçekten kıymetinizi bilen ve belki gerçekten hani geçmişte çok üzmüş bir insanın tırnak içinde düzelerek
istediğiniz kıvama gelerek belki size yaklaştığını görebilirsiniz. Eğer ya hayır hani geçmişte kimseden o şekilde bir şey çıkmaz diyorsanız da dediğim gibi belki aşk hayatınıza karşı burada umudunuzu kaybettiyseniz, yok canım hani ben kılıç sekizisi yaşıyorum, asla öyle güzel şeyler olamaz diyorsanız özellikle burada Şubat ayına dikkat edin. Şubat ayı ile birlikte böyle hayat size mucizeleri göstermeye başlayabilir, öyle söyleyeyim. Hani biraz böyle inancınızın tazelenmesi, bir dakika sanki güzel şeyler oluyor. Bir dakika sanki ben yeniden insanlara güvenmeyi öğreniyorum. Sanki böyle yavaştan kalbim birilerine doğru gidiyor gibi heyecanlı süreçler yaşanabilir arkadaşlar. Burada çok aynı burçlar adeta vurgulanmış. Yay, Koç, tekrar Koç, Aslan, Kova, İkizler, Oğlak. Yani bu burçlar çok vurgulanmış. Bu burçların bence evet karakterlerini de düşünebilirsiniz. Ya da belki gerçekten bu burçlarda insanların biz etkileşimlerini görebiliriz. Ama asıl dönemlerini alın, olur mu? Dönemlerini alın. Ben de zaten size dönemlerini veriyorum. Hani Ocak ayı, Nisan ayı, işte 2 aylık sürecin sıkıntılı geçmesi, Şubat ayının parlaması, Ağustos ayında ama gerçekten artık güçlü bir durumun içerisinde olmanız, böyle bir konudan bahsedilmiş. Hani evet biraz bir şeyleri çözmek için çaba sarf edilecek ama bence dediğim gibi Nisan ayından sonra biz sizin artık onore edildiğiniz, çok güçlü hissettiğiniz bir ilişki görebilirmişiz gibi gözüküyor. Şimdi en baştaki turuncu kartımıza gelelim. Pele benim çok sevdiğim bir mitolojik öge aslında. Şöyle göstereyim. Bu soruyu, daha doğrusu bu kartı şu soru için almıştık. Bu sene bu desteği seçenler neyi öğreniyor? Neyi tecrübe ediyor? Ve gelen kart Pele. Pele bir hava tanrıçısı arkadaşlar. Kız kardeşiyle yaşadığı bir kavgada işte öldüğüne dair bir mit falan var. Biliyorsunuz yani mitolojinin ne olduğunu. Bu kartın, yani bu kişinin mitolojisi de bu. Kız kardeşiyle yaşadığı bir kavga, tartışma sonucunda bu kişi ölüyor. Çok kıskanç bir insan normalde. O yüzden özellikle kadınlar için biraz hemcinsleriyle belki kıskançlık problemleri yaşama, tartışma, kız kardeşler arasında belki denge kurmayı öğrenme, kız kardeşlerin biraz birbirlerini kıskanması ama yine de buna rağmen ilişki yürütmeye çalışmaları birlikte. Bunu görebiliriz kız kardeşleri olanlar için. Öte yandan kendi içimizdeki kıskançlık, öfke, bu gibi durumları kontrol etme, bunlarla başa çıkma. Evet, kendi arzularımızı muhakkak dinleme. Çünkü bu kart bize aslında şunu da söyler. Sen kalbinle gerçekten neyi arzuluyorsun? Hangi konu için tutkulusun bu hayatta? Neyi başarmak istiyorsun? Buna bir bak ve birini kıskanıyorsan hani bunu kıskanıyorum, buraya hasetleniyorum gibi bakma. O insandan nasıl bir ilham alacağına bak der. İnsanları kıskanma, onları bir ilham ışığı olarak gör der. Biraz böyle bir etkisi var. Zaten görüyorsunuz lavların içinde zaten hani yanardağ tanrıçası olarak da geçiyor kendisi. Ve bunun haricinde öfke, dediğim gibi kıskançlık krizleri, o içimize olur ya bazen, gözümüz döner, böyle sinirden elimiz ayağımız titrer. Bunun gibi durumlarla yine başa çıkma, kendimizi kontrol etme ve o hani fokur fokur kaynayan, hani yanardağda böyle lav kaynar ya, fokur fokur kaynayan enerjimizi daha sağlıklı, daha yapıcı şeylere kanalize etmekten bahsediyor. Demek ki bu sene biraz sınavınız bununla ilgili olabilir. Hayat size bunu öğretecek olabilir. Pele'yi belki araştırmak isteyebilirsiniz. Hani başka size neler anlatıyor, neler söylemek ister. Buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi senenin mesajı bu. Gelelim kapanış tavsiyesine bu açılımın. Birinci deste sahiplerine bu senelik açılımın kapanış tavsiyesi nedir? Bu seneyle ilgili, 2024 ile ilgili. Birinci deste sahipleri ne duymalı? Hayat hızlanıyor. Çok güzel.
Arkadaşlar tempolu bir sürece giriyorsunuz. Yani bütün açılımınız aslında zaten bundan bahsetti. Hareketli bir süreç olacak. Ve yine bakın burada 2 rakamını görüyoruz. İkili ilişkiler, her türlü ikili ilişki. Kardeşle olan ilişki, partnerle olan ilişki, anneyle olan ilişki, iş arkadaşıyla, anladınız ne demek istediğimi? Her türlü ikili ilişkiler, insanlarla girdiğimiz diyaloglar önemli. Ve belli ki sizin özellikle biraz böyle uğraş verip Temmuz ayından sonra çok hareketlenecek olan bir süreciniz var. Bu da çok bana böyle ateş enerjisi verdi buradaki antiloplar. O yüzden buna dikkat edin ve söylediği gibi enerjinizi yıkıcı bir şekilde değil, yapıcı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde, üretken bir şekilde nasıl güzel kullanabilirsiniz? Bu sene bunu değerlendirme zamanı. Yorumlarda çekilişe katılmayı unutmayın. Videoda sevdiğiniz şeylerden de bahsedebilirsiniz ama özellikle dediğim gibi 2024'ten ne bekliyorsunuz? Siz de yorumlara yazın. Çekilişe katıldığınızda bildirin. Umarım ki çok güzel bir sene sizinle olsun. Burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar. İkinci deste sahipleri. Kaplanı seçmiştiniz. Ben çok seviyorum kaplanları. Şimdi bu kartımız son mesajlardan biri. O yüzden bunu ayırıyorum. Öncelikle 2024'ün sizin için genel temasına bakacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim, eğer açılımın başını dinlemediyseniz bu programa uyarak gitmeye çalışacağız. Bunu hazırladım sizin için. Şimdi şöyle alayım. 2024'ün sizler için genel teması. İkinci deste. Mucizeler, cevaplar ve odaklanma şeklinde geliyor. Mucizeler kartı diyor ki senin için aslında böyle harika, inanılmaz şeylerin ortaya çıkmasını bekle. Bunu hayattan gerçekten mucizeler beklediğim, bir şeyleri umut ettiğim bir sene olsun diyor. Buradaki cevaplar kartı bana hep şeyi anımsatıyor. Dualarımıza cevaplar almak birincisi. İkincisi, kendi içimizde aradığımız, hani olur ya bazen gerçekten kendimizi anlamaya çalışırız, hayatımızı anlamaya çalışırız. Birileriyle olan ilişkimizi anlamlandırmaya çalışırız. Sanki bunlara cevaplar bulacağınız bir süreç. Çünkü zaten çok fazla odaklandığınız, bir şeyleri dönüştürmeye çalıştığınız. Özellikle bakın 6. çakranızın ve belki 7. çakranızın da aktif çalıştığı bir süreci görebiliriz. Bu ne demek? 6. çakra dediğimiz 3. göz çakranız, 7. çakra dediğimizde taş çakranız dediğimiz yer. Maneviyatınızın belki birazcık daha güçlenmesi. Eğer burada mesela ibadetlerini düzenli yapmak isteyen bir insansanız bu rutini oluşturabilmeniz, daha düzenli ibadetleri takip etmeniz ya da kendi içinizde belki hani olur ya, insan kendini bilir çünkü işte kibirlidir, ne bileyim kıskançtır, farklı bir beğenmediği, sevmediği bir özelliği vardır. Yavaş yavaş kendini mesela buralarda terbiye etmesi. Kendiyle ilgili cevaplar bulması, bir şeyin neden öyle olduğunu anlamaya başlaması. Hani bir karakter özelliğimiz, bir fobimiz vardır, bir şey vardır orada, bir korku vardır mesela. Neden bu korkuya sahibim? Ya da neden bu şekilde davranıyorum? Neden çok öfkeliyim? Vesaire vesaire çeşitlendirebilirsiniz. Sanki biraz kendinizle ilgili bu dönüştürmek için, çünkü bakın burada kelebeği görüyoruz. Dönüşüm değil mi? Dönüştürmek için odaklandığınız şey her neyse o konuyla ilgili cevaplar bulduğunuz ya da bulacağınız ve hani sizin için gerçekten mucizelerin gerçekleşeceği bir süreçmiş gibi gözüküyor. 14 burada önemli olabilir. Tarotta da dengenin sayısıdır 14, denge kartının. Haliyle bir iyileşme, bir denge kurma. Özellikle burada belki duygular ya da sezgiler dünyasıyla içinde yaşadığımız o dünyevi, materyal aslında dünya arasında denge kurabilmek için önemli bir süreç olabilir. Şimdi bu genel temanız. Bu tabii ki bir günde olmayacak. 1 Ocak sabahı birden kalkıp ben bunu buldum demeyeceksiniz. Bu senelik bir gündem, senelik bir tema alttan ilerleyecek. Şimdi ikinci deste sahipleri. Kariyer hayatı olanlar için, kariyer gündemi olanlar için 2024'te ikinci deste sahiplerini kariyerde neler bekliyor? 2024'te ikinci deste sahiplerini neler bekliyor? Yıldız. Çok güzel bir açılış oldu. Çok seviyorum yıldız kartını. Para prensi ya da tılsım elçisi
olarak biliyor olabilirsiniz. Tılsım üçlüsü. Joker kendini attı. Yani delidir, ne yapsa yeridir değil mi? Joker deli çünkü aynı zamanda. Ve son bir kart. Tılsım altılısı, çok güzel. Bir yudum su. İkinci deste sahiplerini 2024 yılında kariyer hayatlarında neler bekliyor? Kariyer gündemi olmayanlar bu kısmı geçebilir. Eğitimde var. Bir sonraki. Şimdi arkadaşlar diyor ki buradaki mesajınız. Zor zamanlarda seninle ilgilenecek. Yani zor zamanlarda merak etme, Allah seni koruyacak demek bu. Sistem seni koruyacak demek bu. Zaten Yıldız kartı tarotun 3 koruyucu kartından biridir. Yıldız karta geldiğinde evet bir şeyler için çok gözyaşı dökmüş olabiliriz, bedeller ödemiş olabiliriz. Hiç fark etmez. Bizim için belki istediğimiz şeylerin olmadığını bile görebiliriz ama merak etmeyin, olanda da olmayanda da hayır vardır. Eğer ki yıldız kartı geliyorsa sistem her zaman bizi koruyordur. Orada hani Allah'ın eli hep üstünüzdedir aslında. Hani o manevi el dediğimiz şey, koruması, gücü, inayeti hep üstünüzdedir ve siz zaten doğru yola doğru sevk edilirsiniz. Şimdi genel bir koruma etkisiyle o yüzden açıyorsunuz. Belki evet gerçekten sıkıntılı durumlar göreceksiniz ama olur ya, yani ben geriye dönüp baktığımda kendi hayatım için çok söylerim mesela. Allah'ım ben şu döneme nasıl katlanmışım? Allah'ım ben o dönemi nasıl geçirmişim? Çok bunu dediğim dönemler vardı. Sizde de sanki böyle bir şey var. Evet kolay değil. Çok çabalıyorsunuz. Gerçekten ciddi anlamda mesai harcıyorsunuz. Kendinizi belki zorluyorsunuz. Gününüzü gecenize belki katıyorsunuz. İnsanlarla anlaşmaya çalışıyorsunuz. Hani bir şeyler çünkü yürütülmeye çalışılıyor. Ancak nihayetinde özellikle gelecekte belki de geri dönüp 2024'e baktığınızda ya evet aslında ben hiç kolay süreçlerden geçmemişim ama Allah yardım etmiş. Bir şekilde tamamlamışım. Bunu dediğiniz anlaşılıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Burada ben kötü bir şey görmüyorum. Yani burada kötü bir kart yok. Özellikle Şubat etkisi 2 kere vurgulanarak gelmiş. Bir kere Ocak dönemini görüyoruz. Bir de Nisan-Mayıs dönemini görüyoruz. Para altılısıyla. Yani tılsım altılısıyla. Sanki burada arkadaşlar minik minik yeni başladığınız bir yol yavaş yavaş ilerleyecek ve siz hani belki en başta bu size bir risk olarak bile bu arada gelmiş olabilir. Hani olur ya bazen yeni bir işe, yeni bir alana geçiş yaparız ya da kendi alanımız içinde işte bir terfi alırız ama artık böyle yeniden böyle bir öğrenci gibi, stajyer gibi olmuşuzdur. Biraz böyle afallayabilirsiniz o konuda. Hani ne yapacağım, nasıl kendimi yetiştireceğim ya da geliştireceğim diye. Ancak buna karşın gayet burada güzel bir ivme kazandığınız, aldığınız risklerin özellikle de bakın uzun vadede, para altılısı uzun vadede bir yatırımın aslında bir emeğin karşılık görmesi. Hani sanki uzun vadede böyle güzel bir durumla taşlanacağınızı anlatıyor. O yüzden kariyer konusunda evet her şey çok kolay ilerlemeyebilir ama bu dediğim gibi sanki biraz şey anlamında sabır isteyen gelişmelermiş gibi gözüküyor. Yoksa öyle çirkin bir durum yok gerçekten. Ancak bu zor zamanlarda gayet sizin korunduğunuz, korunacağınız, belki de o dediği gibi cevapları alacağınız bir süreç gibi gözüküyor. İş hayatınızda özellikle bağlantılar kurmak ya da özellikle burada akademik kariyeri olanlar varsa önemli hocalarla, önemli mentorlarla tanışmak ya da çalışmak böyle bir etkiyi de görebiliriz. Bilginiz olsun. Gayet güzel. Şimdi gelelim ikinci deste içerisinde eğitim hayatı olanlara. Eğitim hayatı olmayanlar burayı geçebilirler. Eğitime başlamak isteyenler de burada dinleyebilir. Hani önemli olan böyle bir gündeminizin olması. 2024'te ikinci deste sahiplerini eğitim gündemleri konusunda neler bekliyor? Bugün hep bir tılsım dokuzlusu var eğitim hayatlarında. Kılıç dörtlüsü, tılsım dörtlüsü, kılıç prensi, kılıç şövalyesi. 2024 yılında eğitim hayatı olan ikinci deste sahiplerine neler bekliyor bu eğitim sürecinde?
Biraz heyecanlısınız aslında. Ama şuna dikkat edin. Heyecan size yanlış adımlar attırmasın. Tamam mı? Çünkü biraz burada heyecan var. Böyle hızlı hızlı bir şeyleri yapma isteğiniz var. Ama size şu hatırlatılacak gibi süreç boyunca durup dinlenmeye, durup yavaşlamaya sizin de hakkınız var. Hani sürekli böyle çalışamazsınız ya da bazen ne kadar çalışsanız bile hemen sonuç alamayabilirsiniz. Sürece güvenmek biraz öğretilebilir size bu sene eğitim hayatınızda. Tılsım dokuzusu güzel bir tema. Hani merak etmeyin. Nihayetinde yavaş yavaş da olsa istediğiniz noktalara aslında geleceğinizi anlatan bir kart. Fakat bu yol böyle çok kolay ve hızlı olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü kılıç dörtlüsü ve para dörtlüsü ikisi de dörtlük kartlar, durağan kartlar bir de üstüne. Bir durumun biraz böyle sürmesi, devam etmesi. Bu konudan bahsediyor. Ancak şöyle bir güzel gelişme var. Evet, bir şeyler çok belki tutuk hissettirebilir. Belki zaman zaman hani özellikle de bir üniversite öğrencisiyseniz hani okuduğum bölüme ait miyim? Bu bölüm gerçekten de benim için iyi bir seçim mi? Bunun gibi belki hani bir takım böyle sorgulamaları evet yaşayabilirsiniz. Ama nihayetinde ne kadar sorgulama yaşarsanız yaşayın. Kılıç Prensi ve Kılıç Şövalyesi. Eğitim sürecinizle ilgili yeni fikirler, ilham alma, bir takım çözümler bulma, kendinize yeni bir açıdan bakabilme ve gerçekten çok pratik, çok zeki hareketlerde bulunma, bunu görebiliriz. Ancak tavus kuşu bizi uyarıyor arkadaşlar. Çünkü tavus kuşu biraz böyle gurur ve biraz ötesinde kibirle ilgili bir kart diyebiliriz en azından bu deste içerisinde. O yüzden hani evet başarılısınız ama sanki o başarıyla sarhoş olmamak anlatılmış burada. Hata yapabileceğinizi, insan olduğunuzu, yanlış yapabileceğinizi kabul etmeniz gerekebilir. Hani olur ya bazen, çünkü eğer ki özellikle de bir konuda başarılıysan çok böyle yerinde duramayabilirsin. Kendine çok güvenebilirsin ama bazen kendine fazla güvenmek, fazla gurur yapmak, kibir yapmak insanı yanlışa götürebilir. Kılıç Şövalyesi'yle özellikle böyle patavatsızlıklar yapabiliriz. Böyle bir etkiden bahseder. Biraz çam devirmekten bahseder. Hiç olmayacak hatalar yapmaktan bahseder. O yüzden daha böyle temkinli, daha ılımlı, itidalli gitmekte fayda var gibi gözüküyor. Öyle çok aman aman büyük değişimler olacağını zannetmiyorum eğitim hayatınızda. Şu anda nasılsa biraz onun devamını göreceksiniz gibi. Ama eğer hani dediğim gibi çok böyle sıkıntılı, çok hani bazen deriz ya böyle tutuklu gibi kaldım, hareket edemiyorum. Eğer hani böyle çok kısıtlayıcı bir durum olursa, burada bakın artık örümcek ağları oluşmuş. Öyle bir bekleme süreci var demek ki. Böyle bir durum olursa ya da işte sürekli vermek istediğiniz bir ders vardır ama bir türlü mesela geçemiyorsunuzdur. Artık orada bir çözüme gitme, bir anda bir çözüm bulmak Kılıç Prensi'yle bunu yaşayabilirsiniz. Ama çok böyle radikal bir değişim ya da çok dikkat edilmesi gereken farklı bir durum gözükmüyor. Fena değil yani. Peki, sadece sabır isteyen bir süreç. Biraz böyle İlmek ilmek, mütevazılıkla da götürmek gerekiyor gibi. Para ve finansa gelelim. İkinci deste sahipleri. 2024 yılında ikinci deste sahiplerine para ve finans konularında neler bekliyor? Hadi bakalım. Yine bir para dokuzlusu. Değnek ikilisi. Yine bir kılıç şövalyesi. Yine kılıç dörtlüsü. Ve tılsım şövalyesi. Deste 6 da dikkatimi çekti. Alıyorum o yüzden. Değnek yedilisi deste 6. ...2024'te ikinci deste sahiplerini para, finans konularında neler bekliyor? Yeni bir tecrübeye adım atmak. Şimdi yine tılsım dokuzlusuyla başladığımız için aslında genel gidişat fena değil gibi gözüküyor. Yani en nihayetinde hani öyle açta açıkta kalmaya da çok böyle maddi sıkıntılar çekme durumunuz yok. İçiniz rahat olsun. Kıtlık durumları gözükmüyor. Fakat aklınızı kullanmanız gerekecek. Özellikle yaratıcılığınızı, üretkenliğinizi,
vizyon geliştireceksiniz. Hani genel temada bir fokus almıştık ya, adeta aslında bunun gibi. Ne yapabilirim? Elimdeki yetenekleri nasıl en iyi şekilde kullanabilirim? Neye dönüştürebilirim? Dünya bana ne getirebilir? Sahip olduğum eğitim, donanım, aklım, yeteneklerim bana ne gibi para imkanları, kapıları açabilir? Biraz sanki bunu düşüneceksiniz. Özellikle Mart ayının sonu ve Nisan ayıyla birlikte. Belki dünyaya açılmak, dijitale açılmak, online iş kurmak, ne bileyim öyle Etsy'de, farklı yerlerde dünyaya açılarak belki satışlar yapmak, kendinizi tanıtmak, sesinizi duyurmak ve daha önce belki gerçekten de hiç denemediğiniz bir alana girişim yapmak. Belki daha önce hiç yatırım yapmadınız. Yatırım yapacak olabilir misiniz? Neden olmasın? Ama sanki buradaki girişimler birazcık daha yeni böyle para kazanmalar üzerine. Hani var olan bir parayı yatırım için kullanmak gibi değil de olmayan bir parayı nasıl kazanırım şeklinde aklınızı böyle çok aktif, çok güzel bir şekilde kullanmanız, çok üretken bir şekilde kullanmanız. Ve belki biraz evet tereddüt edeceksiniz. Belki biraz hani zorluklarla karşılaşacaksınız. İşte teknolojiye hakim değilseniz anlamak zaman alabilir. O konuda bir eğitim yoksa onu kavramak evet meşakkatli olabilir. Ne bileyim böyle Canva öğrenmek, işte yapay zekayı kullanmak, yazılım öğrenmek gibi çoğaltabilirsiniz. Sanki dünyaya dediğim gibi açılarak biraz para kazanmak isteyeceksiniz ama biraz açıkçası sabırlı olmanız ve mücadeleci olmanız gerekecek. Olduğunuz yeri iyi savunmanız gerekecek. Hani böyle en ufak bir üzüntüde, en ufak bir şeyde eğer geri çekilirseniz çok zaman kaybedebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi para kazanmak için güzel fikirler bulacağınız anlaşılıyor. Güzel gidişatlar var. Bunları değerlendirmeye çalışın. Biraz da dediğim gibi Mart-Nisan'la Eylül dönemi arasında. Ve burada hani böyle çok büyük bolluk bereketten ziyade dediğim gibi kişinin biraz emeğinin karşılığını alması, fikirlerle, üretici aslında durumlarla gelmesi durumu var. Haliyle açıkçası arkadaşlar finans anlamında ne kadar çalışırsanız o kadar kazanacaksınız gibi gözüküyor. O yüzden kendi emeğiniz, bakın burada görüyor musunuz çekiçleri, aletleri. Kendi emeğiniz önemli. Hani böyle çok milli piyangonun vurması gibi bir durum değil. Ama iyisiniz. Sadece dediğim gibi ne kadar çalışırsanız o kadar daha fazla kazanırsınız gibi gözüküyor. Peki ikinci deste sahipleri. 2024'te ikinci deste sahiplerini insan ilişkileri, sosyal çevre anlamında neler bekliyor? Kupa ikilisi güzel. Para kralı. Asa yani değnek kraliçesi. Kılıç ikilisi. Yine bir tılsım dokuzusu. Tılsım dokuzusu güzel bir kart. Yani bende duvar örtüsü var. Bizzat bu kart, hani bu görsel değil ama kedili versiyonu. İnsanın kendi emeğiyle oluşturduğu birikim diyebiliriz. Burada evet daha maddi bir şey ama insan ilişkileri olarak baktığımızda şöyle düşünebilirsiniz. Bu dönemde kuracağınız dostluklar, bu dönemde kuracağınız bağlar uzun vadede hayatınıza ben iyi ki hayatıma XX insanları katmışım. İyi ki bu insanları böyle bir dost gibi, bir aile gibi biriktirmişim hayatımda. Hani iyi dostlar biriktirdim, hepsi alem oldu. Öyle bir duruma götürebilir sizi. Ne bekliyor sizi 2024'te sosyal hayatınızda? Güzel. Şimdi bakın. Bir durumdan çıkıyorsunuz, tamam mı? Bir durumdan çıkma zamanı demiş. Bir durumun, sürecin içerisinden. Üzerine de güneş kartı. Mutluluk ve nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? İyi olma durumu arkadaşlar. Hani o iyi olma, iyi hissetme, bir şeylerin yolunda gitmesi, kişinin kendini dinç hissetmesi. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Görünmüyorsa yazılı well-being yazıyor. Şimdi kupa ikilisiyle başlıyoruz. Para dokuzusuyla bitiriyoruz. İlişkiler yakın, ilişkiler güzel. Özellikle bu arada
Bu sene siz böyle biraz arabulucu, biraz böyle diplomatik taraf olabilirsiniz yakın çevreniz içerisinde. Bunu şeyden alın, hani anne ile babanın arasını bulmaktan alın, ikisi arasında belki böyle arabulucu olmaktan alın. Yakın çevrenizdeki insanlar arasında arabulucu olmaya kadar herkese objektif yaklaşan, çünkü kılıç ikilisinde böyle bir konu vardır. Herkese objektif yaklaşan. Burada hani hedef odaklı, hani bu durumu çözelim, kavga etmekten ziyade bir şeyleri çözelim arkadaşlar, bir şeyleri kotaralım arkadaşlar. Buna odaklı bir yol izleyeceğiniz anlaşılıyor. O yüzden yakın çevreniz içerisinde hani insanlar gerçekten bu süreçte size çok güvenebilirler. Sizin fikirlerinizle hareket edebilirler. Sizin biz gerçekten birilerine böyle ilaç gibi geldiğinizi, adeta dediğim gibi sorunlara arabulucu olduğunuzu, çözümlerle gittiğinizi görebilirmişiz gibi gözüküyor. Gayet güzel, gayet keyifli açıkçası. Ama bir durum var ki ondan da çıkacaksınız. Hani belki birileriyle aranıza mesafe koyabilirsiniz. Ya da problematik bir durum varsa belki hani oradan uzaklaşacak olabilirsiniz. Bu şekilde alabilirsiniz buradaki etkiyi. Sosyal çevre için de yine 2024'ün ilk 2 aylık süreci, Nisan-Mayıs hep ortak süreçler geliyor, enteresan. Mart, Eylül-Ekim dönemi ve yine Eylül-Ekim dönemi. Bunların önemli olduğunu görebiliriz gibi gözüküyor. Ama güzel yani, merak etmeyin. Hani sıkıntılı bir durum olursa bile üzerine Güneş'le birlikte gelmiş. Hiçbir şey olmaz. Peki. İkinci deste sahiplerini 2024 yılında aşk hayatlarında neler bekliyor? 2024 yılında ikinci deste sahiplerini aşk hayatlarında neler bekliyor? Güzel bir açılış. Çok net gelirse çok fazla kart almayacağım. Karışık gelirse biraz fazla kart alacağım. Sakin ol, adalet kartı. Ne bekliyor sizi aşk hayatınızda 2024'te? Kafamın içinde şey çaldı. Sıla dinleyen bir insan da değilimdir ama doğruyu yanlışı gördüm diye bir şarkısı vardı galiba. Doğruyu yanlışı görmek, doğru insanı yanlış insanı ayırt etmek, artık bir takım böyle yanlış tavırlara, yanlış davranışlara teslim olmamak. Uyanış var burada. Evet. Eğer toksik ilişkiler yaşayanlar varsa onların bu süreçlerden çıktığını, arındığını görebiliriz. Bir kart daha alayım hadi, son bir kart daha. Evet. Biraz açıkçası aşk hayatınızda arkadaşlar doğruyu yanlışı görme, ayırt etme, eleme süreciniz olacak. Çok cazip gibi gözüken, bakın şeytan kartında görüyor musunuz? Şeytan hem böyle çocuklara dondurma getirmiş hem para getirmiş. Kediler böyle çocukların eteğine yapışmış. Aman yapmayın bunu, dinlemeyin der gibi bakıyorlar. Şöyle parlama mı yapıyor? Aman hani bunu dinlemeyin der gibi bakıyorlar. Adeta yalvarır gibi. Çocukların kafası karışık. Öte yandan kupa dörtlüsü değnek dörtlüsüyle, yani sağlıklı, güzel, mutlu ilişki kartıyla birlikte geliyor. Sanki cezbedici gibi gözüken, iyi gibi gözüken biri yanlış olabilir. Ancak hiç beklemediğiniz, hiç ihtimal vermediğiniz birisi ya da bir durum asıl birlikte olmanız gereken, asıl ilişki yaşamanız gereken yer olabilir. O yüzden biraz ayrım yapmanız gerekecek açıkçası. Temel konu bu. Burada ilişki sahipleri, hani ilişkisi olanlar halihazırda. Mesela işte ilişki eğer ileriki durumlara taşınır mı? İşte ne bileyim, aynı eve geçmek, evlenmek, ilişkiyi sağlamlaştırmak, bunlar olur mu diyorsanız olur. Tılsım onlusuyla açıyoruz zaten. Değnek dörtlüğümüz var. Aziz kartımız var. Birlik kartları gelmiş. Haliyle evet, belki para konularından dolayı bir takım sıkıntılar yaşanabilir ve hatta burada
Farklı şehirlerde okuyan ya da çalışanlar varsa, hani böyle eş durumu falan bekleyenler varsa onlar için belki eş durumu gibi şeyler yaşanabilir, bilginiz olsun. Çünkü eşlerin bir araya gelmesi, birleşme konuları var. Bütün o sıkıntılı sürece rağmen. Ne bekliyor ikinci deste sahiplerini 2024'te aşk hayatlarında? Bakın yine ayı gelmiş, bir tehlike, özellikle de para konularında demiş. Dediğim gibi ilişki içinde olanlar için belki parayla ilgili, kariyer, işle ilgili konular ilişkilerini böyle sıkıntılı hale getirebilir. Bir araya gelmek isterler, hani yapamazlar vesaire gibi. Veyahut da burada da bakın ay kartında kedi kendini panter gibi görüyor suda. Dediğim gibi birini çok yanlış tanıyabilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir süreç. Birisi senle bir arkadaşın ya da senle istediğin bir şey arasına girmeye çalışıyor diyor. Özellikle de bakın ilişkiniz varsa ya da biriyle hani görüşme sürecine girecekseniz, şurada demiştik ya bir şeytan bakın araya giriyor diye. İlişkinize arkadaşlar başkalarının girmesine izin vermeyin. Kendi aileleriniz dahil. Özellikle hani eğer burada çünkü ailesi, yakın çevresi, ilişkisine sıkıntı getirebilecek kişiler var ise biraz belki hani bu insanlar iyiliğinizi istiyor gibi hani tabii ki hareket edebilirler ama bu çok da ilişkiniz için iyi olmayabilir. Yok canım onlar benim iyiliğimi düşünüyor ya da yok canım onlar bizim hani iyiliğimizi ister diyebilirsiniz ama çok öyle olmayabilir. Dikkatli olun. Bir fırsat, güzel bir durumun yaşanması. Üstesinden gelinecek engeller. Hani dağlar aşılıyor yani. Onu anlıyoruz aslında. Son bir kart. Birisi hayatınızdan çıkıp gidebilir ya da bir durumun, bir sürecin sonuna gelinebilir diyor. Şimdi dediğim gibi eğer burada zaten hali hazırda hani böyle devam eden bir ilişki varsa ama böyle işte para konularıdır, iş konularıdır, bu gibi sebeplerden dolayı sorunlar yaşanıyorsa dediğim gibi sizler hani eşlerinizle ya da sevgililerinizle belki aynı şehirde artık buluşacak olabilirsiniz. Öyle bir şey görüyorum. Eş hani durum mevzuları yaşanabilir. Ne zaman? Nisan ayı, Mayıs ayı ve en geç Eylül-Ekim'e kadar olan süreç. En geç terazi dönemi gösterilmiş çünkü. O anlamda hani birleşme anlamında. Bunun haricinde de dediğim gibi kafası karışık olanlar, mesela iki kişi arasında kalacak olanlar olabilir. Dikkatli seçim yapmanız lazım. Çok burada cezbedici gözüken, gerçekten hani çok iyi niyetli olmayabilir. Hiç ihtimal vermediğiniz kişi de belki gerçekten hani divan derler ya, doğru insan. O kişi olabilir açıkçası. Gözlerinizi biraz açın. Ama şeyi de merak etmeyin, hani yanlış insanla çok uzun süre zaten isteseniz de devam etmeyeceksiniz. Ocak ayından nereye kadar? Mart, Nisan'a kadar olan süreç. Yani zaten yılın ilk yarısında yanlış olan kişi ya da durum her neyse gerçek yüzünü gösterecek. O yüzden o sinyalleri de ihmal etmeyin, olur mu? Hani bahaneler üretmeyin o kişilerin o sinyallerine. Ayşe canı sıkkındır, morali bozuktur, ondan böyle davranmıştır gibi bahanelere gerek yok. Birinin gerçek yüzü çok net bir şekilde gösterilecek. Ve dediğim gibi son senaryo, partnerinizle aranıza ya da gönlünüzdeki kişiyle aranıza başka bir insan böyle giriş yapmak isteyebilir. Ara bozmak için olabilir. Dediğim gibi gerçekten belki iyiliğiniz için olabilir ama ilişkinize iyi gelmeyebilir. O insanlara karşı dikkatli olup ya tamam teşekkür ederim ama bu ikili bir ilişki, iki insan arasında olur deyip onlara biraz böyle mesafe çekmeniz gerekiyor gibi gözüküyor. Ama merak etmeyin, yani gerçekten bir şeylerin netleşmesi için iyi bir süreç. Fakat hani tabii ki o özellikle de doğruyu yanlışı görecek olan arkadaşlar için tabii ki hani biraz zor geçebilir. Ama merak etmeyin, yani yanlışı gördükten çok kısa bir süre sonra aslında doğru olanı, iyi olanı da görüyorsunuz. Mikrofonla ilgili minik bir sıkıntı çıktı. O yüzden videoyu kesmek durumunda kaldım. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Şimdi
Tam bundan bahsediyordum. Mikrofonun dediğim gibi sıkıntı çıkardığını fark ettim. Bu kart arkadaşlar, bu 2024'ün aslında nihayetinde siz neyi öğrenmiş olacaksınız, neyi tecrübe etmiş olacaksınız? Bununla ilgili kartımız Baba Yaga. Bu destede hep böyle mitolojik figürler var aslında. Ve ana mesajı sabır. Yani bu senenin nihayetinden dedik ya, zaten evet bir takım gelişimler var ama bir taraftan da olayların kendi akışında yavaşça gelişmesine izin vermeniz gerekiyor. Bu kart biraz böyle şey gibi aslında, sabrın bizim ruhumuza gelecek olan bir ilaç olduğunu da söyleyen bir kart. O yüzden her şeyin bir mevsimi olduğunu, hiçbir şey için acele etmemek gerektiğini, bulunduğumuz durum içerisinde böyle kışkırtmalara, baskılara aldanmadan o konunun iyileşmesi, gelişmesi için süre tanımamız, alan tanımamız gerektiğini söyleyen bir kart. Yani bu süreçte kendi üzerinize de gelmeyin. 2024 gerçekten sizin böyle sabırsızlık yapacağınız bir süreç değil. Sabırla hareket etmeniz gereken bir süreç gibi gözüküyor. Biraz böyle hani şey gibi, güzel bir yemeğin kısık ateşte pişmesi gibi bir takım şeylerin böyle yavaş yavaş geliştiğini görecek olabilirsiniz. Öte yandan bu sene uzun vadeli planlar yapmak için, uzun vadeli yatırımlar, hazırlıklar yapmak için, ciddi adımlar atmak için hem işte iş hayatınızda hem eğitimde hem ilişkilerde güzel bir zaman olabilir. Gecikmeler olsa bile gecikmelerin de dediğim gibi aslında sizi yolunuza götürdüğünü bilin. Kurt bizim için biliyorsunuz bilge bir hayvan aslında sembolizmada. O yüzden hayat temponuzun gerekirse bazen yavaşlamasına izin verin. Bu sizin için kötü bir şey değil. Tam tersine olması gereken şey şeklinde gözüküyor. Şimdi gelelim kapanış tavsiyenize. Bu açılımın ikinci deste sahiplerine kapanış tavsiyesi nedir? Haydi bakalım. Her engeli aşın. Çok güzel. Gergedan ruhu geldi. Numarası 50. Belki bir önemi olabilir. Kamerayı da biraz yamultmuşum. Der ki her engeli aş. Önüne bir engel çıktığında sağından dolaş, solundan dolaş. Bak bakalım başka yaratıcı fikirler, çözümler ara. Bu engeli nasıl aşabilirsin? Hani adeta böyle bir duvarın içerisinden geçmiş gibi değil mi? Portaldan geçmiş gibi. Ve geçtiği yerde bakın çiçekler bitmiş olarak görüyor. Bazen tabii şu da önemlidir. Bir engelle karşılaştığımızda belki de o durumun bizim için olmaması. Hani burada da demişti ya, çünkü gecikmeler yaşayabilirsin fakat bu kötü bir şey değil. Zaten yolunda gidiyorsun. O yüzden her böyle engelle karşılaştığımızda da bunu kötü bir şey gibi algılamadan buradan nasıl ders çıkarabiliriz? Bunu anlamak iyi olabilir. Sevgili ikinci deste. Mesajınız da bu şekildeydi. Dilerim ki çok güzel bir yıl olsun sizin için. Çekilişe katılmayı bu arada unutmayın. Yorumlara bekliyorum. 2024'ten ne bekliyorsunuz ya da 2023'ten neyi en iyi şekilde öğrendiniz? Muhakkak katılın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle 2024'te bol bol. Hoşçakalın. Selamlar. 3. deste sahipleri, pandayı seçenler. Şimdi bu kartınıza en son bakacağız. Kenara alalım. Öncelikle 2024'ün sizin için genel teması neymiş? Bununla bir başlayalım. Parlama yapıyor mu? Çünkü bir tık kamera açısını bozmuş olabilirim. Hatta bunu da böyle alalım. Şimdi arkadaşlar birden fazla tema var gibi gözüküyor esasen. Çünkü öncelikle şu vaat edilmiş. İnan ki diyor, arkada ilahi bir plan var. Yani kader aslında senin için öyle ya da böyle işliyor. Kader planına güven. Kaderin seni olmak istediğin noktaya doğru götürecek. Her zaman istediğimiz yolla, yöntemle götürmeyebilir. Ama nihayetinde istediğimiz yere ulaşacağımızı da anlıyoruz. Bu birinci mesajınız. Burada dediğim gibi birden fazla tema var. Eşim de bu desteği seçmişti. Biraz yoğun gündemle geliyor. İkincisi affetme diyebiliriz. Affediş diyebiliriz.
Ve sanki burada başkalarını bağışlamaktan ziyade ben biraz kendinizi bağışlayacağınız gibi bir çıkarıma aslında gittim. Niye bilmiyorum. İnsanın yapamadığı şeyler konusunda kendini bağışlaması, kendini affetmesi, hayattaki belki böyle çabasını, emek harcadığı şeyleri, ne kadar yol kat ettiğini belki de fark etmesi olur ya. Bazen kendimizi beğenmeyiz, yetersiz görürüz, kendimize kızarız. Geçmişte yaşadığımız ilişkiler için olabilir, ailemizle kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişki için olabilir, maddi durumumuz için olabilir. Hani böyle eğer sanki kendinizi eğer suçluyorsanız, bence burada çoğu kişi kendini affediyor aslında. Fakat tabii ki eğer burada hani bağışlamayı istediğiniz insanlar varsa belki onları da bağışlamayı öğreneceğiniz bir süreç olabilir. Affetmek ve bağışlamak aslında biraz farklı terimler tabii. Ve son kartınız, Türkçe'de belki buna biz hani meyvelenme, çiçeklenme diyebiliriz ama bir bereket aslında. Demek ki 2024 3. deste sahipleri için bir bereketi de getiriyor. Ve belki hani olur ya, bazen bir şeyi affettiğimizde, bir şeyi başladığımızda gerçekten yolumuz, kısmetimiz, bereketimiz açılabilir. Sanki böyle bir süreci de görebilirmişsiniz gibi. Şimdi kamerayı bir tık daha düzelttim bu arada. Sorularınıza bakmaya başlayalım. Açılımın eğer başını izlemediyseniz böyle bir harita çıkardım bize. Bu harita ışığında gideceğiz. Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi öncelikle 3. deste sahiplerini 2024 yılında kariyer hayatlarında neler bekliyor? Bugün o kadar çok adalet kartı aldık ki yani tüm destelerde böyle 3'er 5'er geldi adeta. Çok benzer temalar var, bir şey değil mi? Yani çok benzer temalar var herkeste. Oracle kartı alacağız bir tane de. 3. deste sahipleri ne? 2024 yılında kariyer hayatlarında neler bekliyor? Ay çok güzel. Başarı. Uğraştığınız bir şeyle ilgili başarı. Demek ki kariyerde bir başarı yakalanıyor. Şöyle bir şey görüyorum aslında. Korkuyorsunuz, tedirginsiniz. Bir şeyin istediğiniz gibi sonuçlanıp sonuçlanamayacağına dair duyduğunuz tereddütler var. Ocak'la Mart arasındaki süreç bakın double bir şekilde gelmiş. Özellikle Ay ve asılmış adam, yani asılan adam, ikisi de balık etkisi. Para dörtlüsü oğlak etkisi, haliyle bir mükemmelliyetçilik var ama bir taraftan da kendini çok fazla yargılayan, sürekli belki başarısızlıkla suçlayan biri var karşımızda. Biraz böyle bir konumla geliyorsunuz. Ancak dediğim gibi Ocak'la Mart ayları arasındaki bu süreç, bakın hemen Nisan'a geldiğinizde, çünkü asa dörtlüsü Koç burcunu gösteriyor. Nisan'a geldiğinizde böyle Mart süreci, Mart'ın sonları ve Nisan'a geldiğinizde bir başarıyla taçlanıyor arkadaşlar. Bayağı hani o zafer durumunu görüyoruz burada. O başarıyı görüyoruz. Kendinizi çok belki yiyip bitirebilirsiniz. Sanki buradaki hani bu adalet kartı biraz kendinize olan yargılarınız gibi geldi bana. Hani böyle içinizde böyle siyah ve beyaz gibi tartışıyor. Başarılıyım, hayır değilim. Olacak, hayır olmayacak. Kendinizle mücadelenizmiş gibi geldi bana biraz. Fakat sanki bunu, dediğim gibi, ne kadar böyle kendinizi eleştirseniz de yargılasanız da en nihayetinde değnek dörtlüsüyle çok güzel bir şekilde aştığınız gözüküyor. Kendi başarısından, kendi yeteneğinden özellikle bu destede şüphe duyanlar varsa şüphe duymayın. Bu yalnızca sizin yanılgınız. Siz öyle görüyorsunuz. Bakın, pireyi deve yapıyorsunuz. Kedi kendini panter gibi görüyor. Yanlış bir görüş var. Aslan adam zaten tepe taklak, yani doğruyu göremiyor ki şu an. Doğruyu görebildiği bir süreçte değil. O yüzden kendinize karşı nazik, sabırlı olmanız gereken bir süreç. Zaten Nisan ayı ile birlikte dediğim gibi şu başarmak istediğiniz konu her neyse, bakın burada da çok bahara benzettim şu ağaç dallarını. Göreceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi gelelim eğitim hayatı olanlara bu destede.
Üçüncü deste. 2024 yılında sizi eğitim hayatınızda neler bekliyor? Üçüncü deste. Nihayet farklı bir kart yani. Hep aynı kartlar geldi bugün. Eğitim hayatınızda sizi neler bekliyor? Eğitim hayatı olmayanlar bu kısmı geçebilir arkadaşlar. Yine aynı konu. Kariyer konusunda da bu gelmişti. O yüzden diyorum. Ne bekliyor eğitim hayatı olanları 2024'te bu süreç? Fil. Uzun bir yol, uzun bir yolculuk. Fiziksel ya da mental. Ama ne yapıyor diyor? Seni yolun sonunda daha bilge bir şekilde bırakıyor. Yani şöyle bir durum. Bu süreç eğitim hayatınızla ilgili bu zaman dilimi, bu koşullar biraz parlıyor. Şöyle alacağım. Sizi belki çok heyecanlı bir yerden başlatıyor. Belki kendinizi çok toy, çok acemi görüyorsunuz. Ancak nihayetinde öyle bir eğitim süreci ya da öyle bir dönem ki bu. Bunu bitirdiğinizde, bu süreci tamamladığınızda çok daha olgun, çok daha bilge bir yerdesiniz. Burada öyle bir durum var. Mesela tez yazmaya başlıyorsunuz. Hayatınızda ilk defa tez yazıyorsunuz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kendinizi belki yiyip bitiriyorsunuz, paralıyorsunuz adeta. Ancak sonra böyle yavaş yavaş başlıyorsunuz. Bakın Kupa Şövalyesi. 2024'ün ilk 1 ila 3 aylık dönemini düşünebiliriz. Yavaş yavaş başlıyorsunuz. Arada yine bir tatmin olamıyorsunuz kendinizden. Bir canınız sıkılıyor. Fakat Para Kralı. Boğa burcu gösteriyor Para Kralı. Yani Nisan ayının sonları ve Mayıs dönemi. Buraya gelindiğinde mahkeme kartıyla da bir bakıyorsunuz ki çıkan sonuç aslında muazzam. Çünkü zaten çok zekisiniz. Çok güzel bir yetenekle hareket ediyorsunuz. Ve bu süreçte bu arada yanınızda olabilecek zeki insanlar da görebilirsiniz. Hem evet kendi zekanızla ve yeteneğinizle eğitim sürecinizi ilerletiyorsunuz. Fakat diğer taraftan hayatınızdaki insanların da size çok güzel katkı sağladığını, çok güzel yanınızda durduklarını görebilirsiniz. Böyle bir dönem var. Ve hani fil biraz şeydir ya, gerçekten aldığı bir dersi unutmaz, gördüğü hiçbir şeyi aslında unutmaz. Sanki bu dönemin sonucunda edindiğiniz başarılar, bakın hem pasta var hem şarap. Hani hem karnı doymuş hem pastası durmuş buradaki Para Kralı'nın, öyle düşünün biraz. Sizi gerçekten tatmin olmuş bir noktada getiriyor. Yani o yüzden eğitim hayatınıza dediğim gibi bu sene belki Mart ayına kadar bir tık böyle moralsiz başlayabilirsiniz ama Mayıs ayından sonra bir dakika ben gayet iyiymişim, gayet başarılıymışım gibi bir sürece gireceğiniz anlaşılıyor. Peki üçüncü deste 2024 yılında para ve finans konularında sizi neler bekliyor üçüncü deste? Para ve finans konularında. Güzel bir açılış. Tamam. Ay, desteği elime aldığım gibi. Üçüncü deste. Para ve finans konularında 2024 yılında sizi neler bekliyor? Şimdi gelen Oracle kartı aslında diyor ki yeni bir iş ya da yeni bir kariyer. O yüzden eğer burada para konusunda mesela doğrudan iş değiştirmek isteyen ya da zaten iş arayanlar varsa bir şekilde o işi, o kariyer alanını size gerçekten belki para kazandıracak olan süreci görecek, onu bulacak olabilirsiniz. Üçüncü deste. Kupa dokuzlusuyla açıyorsunuz. Burada aslında genel olarak dileklerinizin karşılanması, ihtiyaçlarınızın böyle o tatmin edilmesi konusundan bahsedilir.
Ancak yine de kılıç dokuzlusuyla içiniz çok rahat değil gibi gözüküyor. Hani böyle ufak ufak bir tedirginlik, ufak ufak ya olmazsa, ya başarısız olursam, ya istediğim düzlüğe çıkamazsam. Çünkü bu destenin belli düze çıkmakla ilgili bir kaygısı var. Burada da çünkü değnek dokuzlusunu görüyoruz. O yüzden biraz korkuyla değil, gönül rahatlığıyla da hareket etmeniz lazım. Çünkü özellikle böyle korkuyla, gerilimle hareket ederseniz gerçekten böyle bir şey çok şöyle netleşsin. Hani olur ya, elimizde patlar, hesapladığımız gibi gitmez. Öyle bir şey yaşayabiliriz. O yüzden şey deriz ya, hani bazen kasmamak lazım, akışına bırakmak lazım diye. Biraz sanki para konusunda akışına bırakmayı öğreneceksiniz gibi gözüküyor. Kupa dokuzlusu şunu yapabiliyor bu arada insana. Yani daha doğrusu şunu gösterebiliyor. Dileklerimiz oluyor, güzel bir bolluğa aslında ulaşıyoruz ama eğer kıymetini bilmezsek, şükretmezsek, şımarırsak biraz böyle onunla imtihan edilebiliriz. O yüzden eğer ki özellikle de burada kartın burcu balık, haliyle balık döneminde, yani Şubat'ın sonu ve Mart aylarında böyle güzel, kısmetli bir durum yaşanırsa bol bol onun şükrünü edin mesela. Sadakasını verin, birilerine yardım edin, olur mu? Çünkü bakın değnek altılısında da bunu görüyoruz. Kadın kendi zaferini başka birine çiçek vererek aslında taçlandırıyor. O yüzden böyle bol bol şükretmek, böyle çok şey yapmamak, biraz şımarmamak önemli olabilir. Kupa dokuzlusu geldiği için söylüyorum bunu. Niye bu kadar parlıyor ya? Allah Allah. Bir saniye, çok rahatsız etti beni. Çünkü ilk destelerde böyle değildi bu görüntü. Bir tık şöyle kararttım. Tamam. Ve şu konuda da içiniz rahat olsun. Dedim ya, özellikle de burada iş arama süreciniz varsa, para kazanabilmek adına. Çünkü burada yatırımdan vesaire ziyade daha böyle sanki işle gelen, maaşla gelen paralar var gibi. 9 aylık bir süreç zaten gösterilmiş ama özellikle de en geç Ağustos ayına kadar gerçekten de böyle bir işte başarılı olmak, güzel bir para almak, belki güzel bir zam almak, bunun gibi bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Fakat biraz dediğim gibi duygularınızı ve endişelerinizi kontrol etmeniz gerekecek gibi gözüküyor. Ancak hani bir karanlık varsa bile onun içerisinden de çıkıyorsunuz açıkçası. Sadece hani bu dediğim gibi çok böyle büyük bir bolluk da değil, bir kıtlık da değil. Biraz böyle her insan kadar ayağını yorganını uzatma durumlarını da içeriyor. Peki, üçüncü deste. 2024 yılında insan ilişkileri konusunda sizi neler bekliyor? Genel insan ilişkileri konusunda. Minik kupa prensi. Ölüm. Parası. Araba. Güneş. Bazı insanlarla yollarınızı çok böyle keskin bir şekilde ayırıp daha güzel bir çevre, daha güzel bir ortam bulacak olabilirsiniz. Çünkü hem ölüm, hem araba kartı, hem parasının yeni bir başlangıç olması biraz bundan bahsediyor gibi. Bakın, olgun bir kadın var burada, yaşlı bir kadın. Bu sizden büyük bir insanı gösterebilir. Kadın olmak zorunda değil. Sizden büyük bir insanın önemli olması, önemli rol oynaması. Burada da dikkat ederseniz böyle genç kız, yetişkin kadın ve yaşlı kadın gelmiş. Özellikle de burada belki kuşaklar arası diyaloğun aile içerisinde artması. Mesela belki gerçekten işte siz, anneniz ve işte büyük anneniz. Bu kişiler arasındaki diyalogların, ilişkilerin güzelleşmesi, iyileşmesi. Anneyle, özellikle anneyle ilgili şifalanmalar. Hayatınızdaki kadınlarla ilgili, yanlış insanlarla yolları ayırıp daha sağlıklı, sizi destekleyecek, büyümenizi, parlamanızı sağlayacak arkadaşlıklar kurmanız, onları geliştirmeniz. Böyle bir şey görebiliriz arkadaşlar. Ve belki özellikle de bunlar edinilecek arkadaşlarsa biz bunun kupa prensiyle daha böyle hani sezgilerinizin,
ya da yaratıcılığınızın beslendiği alanlarda olduğunu görebiliriz. Resim kursuna mesela başlarsınız, orada biriyle tanışırsınız. İşte birinden tarot eğitimi alırsınız, o sınıftaki birileriyle kaynaşırsınız. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hani bu gibi alanlar aklınıza gelsin. Çünkü dediğim gibi net bir bitiş, net olarak hani birinin hayatınızdan böyle çıkarılması, ama çok daha güzel, çok daha pozitif insanların da hayatınıza girmesi konusu gelmiş. Burada akrep, yengeç ve aslan dönemleri önemli olabilir. Veyahut da bu burçların etkilerini taşıyan insanlarla olan diyaloglarınız önemli olabilir. Ama belli ki orada büyük bir değişim bekliyor sizi. Peki, üçüncü deste. 2024'te sizleri aşk hayatınızda neler bekliyor? Net çıkarsa az kartla bitireceğim. Karışık çıkarsa devam ettireceğim. Mikrofon yanılma lütfen. Bir kart daha. Kader çarkı. Peki. Biraz bu destenin kafası karışabilir. Özellikle de kadın izleyiciler için. Öyle bir konu var. Çünkü burada üçüncü desteği 2024'te aşk hayatlarında neler bekliyor? Şimdi özellikle hani bazen şey sorusu gelir ya, aşk var mı aşk? Bunu soranlar için evet arkadaşlar, aşk var. Doğrudan kartı geldi gördüğünüz üzere. Kupa şövalyesi ve kupa kralıyla da aslında evet bunu anlıyoruz. Fakat şimdi bu dönemde güvendiğiniz kişilerin tavsiyelerine çok yabana atmayın, olur mu? Çünkü burada havlayan köpek bu anlama geliyor. Bir arkadaşımızın bize verdiği ya da vereceği bir tavsiye. Öte yandan bizim aleyhimizde olan bir insan yüzünden bizim yaşayabileceğimiz endişeye, böyle hafif depresif durumlardan da bahsedilmiş. Şimdi burada bilhassa dediğim gibi kadın izleyiciler dikkatli olsunlar. Çünkü biraz enerjinizi çalabilecek, hani akbaba, tam olarak çünkü burada bir akbaba alıyoruz ya, akbaba gibi böyle fırsat kollayan, amaçları birazcık daha böyle farklı olan, biraz böyle insanın bir şeyleri burnundan getirebilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden eğer hani dediğim gibi arkadaşlarınız, güvendiğiniz kişiler, gerçekten iyi niyetli olduğuna inandığınız kişiler sizi birileri hakkında uyarırsa o uyarıları dikkate alın. Şimdi bu kartla aslında açılış yaptık Oracle kartlarında. Burada bize böyle bir miras ya da bir kazanma, bir böyle şans yoluyla gelen bir paradan ya da mülkten bahsediliyor. Şimdi karşınıza belki maddi durumu gerçekten çok iyi birisi gelecek olabilir ilişki anlamında. Ya da burada zaten halihazırda bir partner var ise partnerle birlikte bir şansı elde etme. Hani böyle bir durumun iyileşmesi. Birlikte belki bir mal, bir mülk alma, işte bir ev alma, araba alma, koşulları birleştirme, istediğiniz bir yere taşınma, partnerle belki yurt dışına işte gidip düzen kurma. Bunun gibi durumlar görebilirsiniz. Kader çarkını görünce güldüm çünkü bakın, durduğu yer ev, bir öncesi kalp, bir sonrası da böyle para dolu bir kazan. Haliyle gerçekten aslında kader çarkının şanstan yana döndüğü bir süreç var aşk anlamında.
Belki hani sene boyunca birkaç farklı kişiyle diyaloğu olabilir. Burada ilişkisi olmayanların ya da eğer hani bir ilişki varsa bile belki zaman zaman kafa karışıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü gerçekten karşınıza böyle güçlü figürlerin çıkma durumu var. Burada biraz hani kendi içinizde kalıp ben ne istiyorum? Kimle mutlu olurum? Nasıl birisiyle mutlu olurum? Bunu düşünmek iyi olabilir. Ama dediğim gibi özellikle de hani burada ilişkisi olanlar veya işte evli olanlar biraz daha sanki böyle partnerleriyle kafa kafaya verip geleceğimizi nasıl güzel hale getirebiliriz? İşte bir taraftan nasıl ilişkimizde hem romantizmi yaşayıp hem hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz? Bunu görebilirler belki. Fakat özellikle de burada erkek partnerlerin kariyer, iş hayatı ya da eğitim hayatı gibi konulardan dolayı zaman zaman hani eğer böyle birinin partneriyseniz, sevgilisi ya da eşiyseniz biraz yalnız hissedebilirsiniz. Yalnız kaldığınızı gözlemleyebilirsiniz. Böyle bir konu var. Ancak öte yandan 2024'te aşk hayatınızın ruhsal bir gelişme getirmesi, aydınlanma getirmesi, bazı konularda daha böyle hani anlayışınızın, feraset dediğimiz şey var ya, bunun kuvvetlendirmesini belki görecek olabilirsiniz. Çünkü kılıç kralıyla evet bir berraklık kazanıyor aslında. Hani kılıç ikilisiyle kafanız karışık başlıyorsunuz belki sürece ama yavaş yavaş böyle bazı konularda aydınlanmalar yaşanıyor bu destenin içerisinde. Ama dediğim gibi özellikle de burada hani tamamen bekar olanlar, hani şu an kimse olmayanlar ilişki hayatında biraz karşılarına gelen partner adaylarına dikkatli yaklaşsınlar, olur mu? Çünkü hani bir akbaba var dikkat etmeniz gereken. O kişiye dikkat edin. Ancak sanki asıl mutluluk biraz daha böyle buradaki kupa kralıyla birlikte gelecekmiş gibi. Bunu da biraz sene sonuna doğru belki bu arada görecek olabilirsiniz. Böyle çünkü vurgu var burada. Şöyle bir baktım da zaman dilimlerine. Özellikle Kasım Aralık vurgusu çok fazla. Çünkü çok fazla yay burcuna atıf yapılmış. Saraylı kartlarda da burçlar anlamında Kova, Boğa, Akrep ve Balık etkileri görüyoruz. Belki karşınıza gelen partner adayları da bu burçlardan olabilir. Bilginiz olsun. Ama ben sizde de şöyle bir etki görüyorum bu arada. Hani özellikle de ilişkisi olanlar biraz böyle işten güçten ilişkiye çok belki vakit ayıramayabilirler. Öyle bir etki var çünkü. Peki. Ama aşk var mı diye soranlara 2024'te evet aşk var. Sadece biraz seçiminizi doğru yapmanız. O akbaba kimse, ona dikkat etmeniz lazım. Peki. Şimdi yine kaydı. Gelelim sizin mesaj kartınıza. Şimdi bu mesaj neyle ilgili arkadaşlar? Bu senenin sonunda, bu senenin nihayetinde, yani 2024'ün sonunda neyi öğreneceksiniz, neyi tecrübe edeceksiniz, bununla ilgili aslında. Ve gelen kartımız Merlin, kozmik bilgiyle geliyor. Merlin geldiğinde şunu söyler aslında: neyle boğuşuyorsan boğuşmayı bırak. Zihinsel mücadeleyi bırak, her şeye bir çözüm aramaktan vazgeç. Sürekli böyle hani o 3 boyutlu dünyada mantığına bel bağlama. Bir şeyleri, her şeyi daha doğrusu böyle mantığınla çözemezsin. Bazen işleyişi, kaderin işleyişini kabul etmen gerekir der. Bunun için de işte meditasyon yapmak, ibadetlere ve zaman ayırmak, 3. göz çakranıza belki çalışmak iyi olabilir. İnsanlarla sıkıntı yaşadığınızda mesela onlarla olan enerjinin temizlenmesi, oradaki bağın hafifletmesi iyi olabilir. Bunun yanında eğer ilgiliyseniz işte astroloji, tarot, enerji çalışmaları, simya vesaire, hani birazcık daha bu ezoterik ilimler dediğimiz alanlarla ilgiliyseniz bunlarla ilgili dersler almak, bunlarla ilgili süreçlere girmek de iyi olabilir gibi gözüküyor. Ancak şöyle güzel bir mesajı vardır. Her neyi arıyorsan bu süreç içerisinde merak etme, onu bulacaksın der. Merlin geldiğinde. Kapşonuna bakın, 12 burcu göreceksiniz şurada.
Her neyi arıyorsan bulacaksın. Çünkü Merlin biraz da aslında seyyah aynı zamanda. Biliyorsunuz hani eskiden bazı ilimleri öğrenebilmek için olduğun yerden, olduğun şehirden, ülkeden çok böyle başka yerlere gitmek gerekirdi. O yüzden biraz ilim peşinde başka yerlere gitmek, yüksek öğrenim için belki böyle yurt dışına çıkmak, bu da söz konusu olabilir sizler için. Peki bu açılımın sizin için kapanış tavsiyesi nedir 2024 yılında? Nasıl bir tavsiyeye ihtiyacı var? 3. deste sahiplerinin. Büyük resmi görün. Yani küçük resme bakıp ya da bir şeye çok yakından bakıp detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görmeye, büyük resmi anlamaya çalışmakta fayda var. Her ne durumun içerisinde sıkışıp kalırsanız kalın, aynı hani kozmik bilgi kartında da biraz aslında olduğu gibi, biraz oradan uzaklaşıp arkadaşlar bütünü görmek gerekiyor. Belki hani açılımın en başında şey demişti ya, işte kendini mesela işte bağışlayacaksın, merak etme orada işte ilahi bir plan var işte devrede vesaire. Sanki aslında biraz bunun gibi kader planınıza, kendi hayatınıza bir başkasının gözüyle, hani birinci tekil kişiden değil de üçüncü tekil kişiden biraz bakarsanız geldiğiniz yolu, kat ettiğiniz yolu görebilir. Kendi başarılarınızı belki daha çok takdir edebilirsiniz. Ve yine aslında diğer insanlarla olan ilişkilerinizde de biraz doğruyu yanlışı ayırt edeceğiniz için sanki dediğim gibi daha büyük resme odaklanmak ve olmayanı da çok zorlamamak gerekebilir gibi gözüküyor 2024'te. Umarım ki hakkınızda en güzel, en hayırlı şekilde ilerlesin. Çekilişe katılmayı unutmayın. Detayları hem yorumlarda hem de açılımın en başında bulabilirsiniz. 3. deste. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. 2024'te bol bol görüşmek dileğiyle. Selamlar 4. deste sahipleri. Hoş geldiniz. Güzel bir sene dileyerek şimdi bu kartınızı en sona ayırıyorum. Öncelikle bakalım 2024'ün sizin için genel teması. Ev, eylem, aksiyon ve aslında böyle hayattan biraz böyle zevk almayı, keyif almayı, bir şeylerle neşelenmeyi kucaklamak durumu var. Nasıl çevirelim bunu? Cennetlere, göklere mutlulukla seslen diyor aslında. Yani hayattan zevk almaya bakmak, hayattaki en küçük detaylarla dahi mutlu olmaya bakmak, mutluluğu öğrenebilmek aslında tavsiye edilmiş. Bunu belli ki deneyimleyeceğiniz bir süreç. Çokça eyleme geçtiğiniz, çokça aksiyona geçtiğiniz, nasıl desem, istekleriniz doğrusunda çokça hareket edeceğiniz bir süreç olabilir. Bazıları yuvasını bulabilir, ait olduğu yeri bulabilir. Nereye aitse bunu görebilir. Eviyle, yuvasıyla ilgili belki gerçek gündemleri olabilir. Ve eğer burada mesela ev almayı düşünenler varsa belki hani ev alacak olabilirler tabii. Ama sanki biraz evi bulmak, yuvayı bulmak, kendine dönmek, kendini bulmak, bununla ilgili de konular var gibi gözüküyor. Şimdi bu genel temanızda. Gelelim diğer sorularımıza. Şimdi şöyle bir bakalım. 4. deste sahipleri. 2024'te kariyer gündemi olanlar için 4. deste sahiplerini neler bekliyor? Arkadaşlar 2024'ün ilk 5 aylık sürecinde belki biraz böyle bir konu üzebilir. Evet. Güvendiğiniz, belki büyük umutlarla yaklaştığınız bir kariyerin ya da iş sürecinin biraz böyle tatsız gelişmeleri olabilir. Burada insanların söylediği şeylere dikkat edin. Özellikle de böyle iş yerinde insanlarla, ekiplerle çalışanlar biraz iş arkadaşlarının dedikodularına dikkat etsin. Şöyle yapalım. 4. deste sahiplerine 2024'te kariyer hayatlarında neler bekliyor? Evet, bakın burada bir erkek gelmiş, düşürdüm.
bir erkekle ilgili konular, bir kişiyle uğraşmalar. Şimdi buradaki kılıç yedilisi ve kupa beşlisine sebep olabilecek, sözünde durmayan, belki yalan söyleyen, belki bir takım dedikodular yapan birini görebiliriz. O yüzden eğer kariyer hayatınızda güvenmediğiniz insanlar varsa bilhassa dikkatli olun. 2024'ün dediğim gibi ilk 7 haftalık süreci ve 5 aylık süreci önemli. Birilerine rest çekebilirsiniz. Birilerinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Ancak nihayetinde hani kariyerimde pek istediğim gibi ilerleyebiliyor muyum? Eğer bu insanların moralinizi aşağıya çekmesine izin vermezseniz evet. Çünkü para altılısı ve para şövalyesi bunu vaat eden kartlar. Özellikle yine Nisan, Mayıs ve Eylül çok açılımlarda çok ortak şeyler geldi bütün destelerde. Ortak vadeler geldi. Nisan, Mayıs ve Eylül arasında kariyerinizle ilgili daha sağlam, daha kalıcı bir adım atacak olabilirsiniz. O yüzden 2024'ün ilk 5 aylık sürecinde biri ya da bir şeyler canınızı sıkarsa çok açıkçası orada üzülerek zaman kaybetmeyin. Çünkü sizin için çok daha iyi bir duruma doğru bir geçiş var. Ve şu kişi her kimse ona karşı biraz dikkatli olun derim. Peki 2024'te eğitim hayatı olanları, eğitim hayatınız yoksa geçebilirsiniz buraya arkadaşlar. Eğitim hayatı olanları neler bekliyor 4. desteden? Çok ortak ya dediğim gibi. Ancak güzel. Güzel. 2024'te eğitim hayatı olanları neler bekliyor? Şimdi kendi kendinize zarar vermeyin. Kendi kendinize hani o zaman ayırdığınız alanlara dikkat edin, olur mu? Çünkü şöyle bir şey var. Bazen hani karamsarlığa kapılıp ay kartıyla işte bir dersi nasılsa geçemeyeceğim ya da şu konuda nasılsa başarılı olamayacağım deyip biraz potansiyelinizi harcayabilirsiniz. Diyor ki buna gerek yok. Böyle bir hani kendi dolduruşuna gelme. Bazen olur ya, biz istemediğimiz halde işte birileri bir yere çekiştirir, bir yere götürürler. Çalışacağımız konudan, dersten mesela geri kalırız. Öğrencilikte çok ben de geçmişimde yaşamışımdır. Üniversitede bilhassa. Çok evet, insanın dikkatini cezbedecek durumlar olabiliyor. Ancak burada eğitimde neyi istediğinize odaklanmanız lazım. Birkaç sene sonrasında kendinizi nerede görmek istediğinize bakmanız lazım. Eğer bu olursa güzel bir başlangıç süreci var. Özellikle Şubat'la birlikte aslında bir inanç tazelenmesi, yıldızınızın parlaması, özellikle de belki burada hocalarınızı ya da eğitim gördüğünüz alanda önemli kişilerin sizi fark etmesi gibi durumları görebiliriz. Ya da gerçekten korktuğunuz, gerildiğiniz, endişe duyduğunuz mesela derslerin, sınavların çok da aslında güzel geçtiğini görebilirsiniz. Sadece emek vermeniz lazım. Ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmeniz lazım. Kendi kendinizin kafasına vurmayın. Kendinize kötülük etmeyin. Ve biraz eğitim hayatınızda arkadaşlar duygusallıktan ziyade realiteyle ilerleyin, olur mu? Çünkü ay kartı geldiği için korkular, duygusallık, biraz hani endişe, bununla devam edebilirsiniz. Evet. Ama bu sizi biraz yolunuzdan alıkoyabilir. Burada çok fazla tılsım kartı görüyoruz. Şuraya baktığınızda. Bu ne demek? Birazcık daha gerçekleri görerek, birazcık daha somut hareket edebilme yetisi. Yani o yüzden bu konu oldukça önemli gözüküyor. Buna dikkat edin. Eğer ki dediğim gibi kendi hedeflerinize zaten sadık kalırsanız, geldiğiniz noktada özellikle Şubat'la aslında Ocak döneminde de bir başarı var. En geç yine nereye kadar? Eylül'e kadar olan süreç. Bir takım başarıların, bir takım şurada verdiğiniz o çalışmaların, çabaların ödülünü görebilirsiniz. Ama dediğim gibi insanların, sınıf arkadaşlarınızın sizi yolunuzdan çıkartmasına pek izin vermeyin. Peki, ...2024'te
Dördüncü deste sahiplerini para ve finans konularında neler bekliyor? Buraya bir kart daha alacağım. Şimdi bazı konular gerçekten canınızı sıkabilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Şimdi önce Şubat-Mart döneminde, sonra da Ekim-Kasım döneminde arkadaşlar 2 kere bir şeyler çok istediğiniz gibi gitmiyor. Orada bir tatminsizlik var. Fakat Mayıs'tan başlayıp Haziran ve Ağustos ayına kadar olan süreç, orada aslında sizin için iyi olabilecek dönemleri göreceksiniz. İyi olabilecek fırsatları göreceksiniz. Bağlantılarınıza dikkat edin. Evet. Çünkü burada bakın. Şimdi bir faremiz var. İyi gelmeyen durum. Paramıza, finansal durumumuza yaramayan, oradan adeta böyle kemiren durum olarak düşünebilirsiniz. Bir de ne gelmiş zaten? Cüzdan. Finans durumuna dikkat et. Dikkatini ayır diyor. Zamanını ayır diyor. Şimdi burada nasılsa hani böyle şey deriz ya bazen, yassı balık yağın gider. Bunun gibi düşünüp hareket etmeyin, olur mu? Çünkü kupa sekizlisiyle o yaşadığınız tatminsizlik biraz bunu yaptırabilir. Ancak eğer ki güzel bağlantılar, güzel networkler kurarsanız ya da finansal durumunuzla ilgili belki size yardımcı olabilecek insanlara danışırsanız, çıktığınız yolda evet bir takım o durumla ilgili güzel şeyler yaşıyorsunuz. Fakat bu süreçte kime güvendiğinize dediğim gibi dikkat edin. Güvenilmez insanlara vesaire böyle para kaptırmayın. Biraz öyle bir konu var çünkü. Veyahut da güvenilmez yatırımlara girmeyin. Olur mu? Girdiğiniz her şey sağlam bir şekilde orada olsun. Biraz böyle gereksiz risklerin sıkıntı getirmesi gibi bir durum var. O yüzden açıkçası dediğim gibi finansal durumunuzla gayet böyle titizlikle, özenle ilgilenmeniz, itinayla yaklaşmanız gerekiyor. Ve dediğim gibi Mayıs, Haziran, Ağustos kilit noktalar olabilir. Şubat, Mart ve Ekim-Kasım ayı da bu söylediğim biraz sıkıntılı süreçleri görebilirsiniz. Yani 2 kere böyle dikkat etmeniz gereken bir alan var. Ancak merak etmeyin, kıtlık gibi bir durum yok. Hani evet belki bir takım küçük para kayıpları olabilir ama kıtlık enerjisi yok. Aslında bolluğa daha uygun bir enerji var. Fakat sizin hani güvenip de hareket edeceğiniz konular çok ilgili. Yani paranızı yanlış yerlere aktarmayın. Harcamalarınıza da dikkat edin. Eğer bu bir yatırım değilse mesela gereksiz şeylere çok para harcamamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi biraz canınız sıkılabilir. Peki, yani biraz parçalı bulutlu para gündemimiz. 2024'te 4. deste sahiplerini insan ilişkileri konusunda neler bekliyor? Çok pardon. Kapının tam sizin destede böyle ikaz gibi çalacağı tuttu. Böyle olduğunda genelde hani hangi açılıma denk geliyorsa, özel danışmanlıklarda da bazen bunu yaşıyorum. Orada o konuya ikinci kez bir dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Kaldı ki biraz şey var açıkçası. Uzun süredir var olan dostluklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor gibi. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek ya da önemsiz konulardan arkadaşlıkları harcamamak, yatırım yaptığımız insanlara, konulara dikkat etmek gerekiyor gibi gözüküyor. Ne bekliyor 4. deste sahiplerini 2024 yılında insan ilişkileri konusunda? Tamam.
Şimdi bazıları için eğer ki hani birileriyle yolların ayrılması düşünülüyorsa, hani kılıç olmasından dolayı bunu görebilir miyiz? Belki görebiliriz. Ama öyle çok hani keskin bitişler, keskin bir şekilde hayatından birini çıkarmalar herkes için çok söz konusu olmayacaktır. Burada biraz daha gelen haberlerin, ulaşan haberlerin önemli olduğu gözüküyor. İnsanların bize getirdiği haberler, bizim bunları nasıl duyduğumuz. Hani dedim ya, yanlış anlaşılmalara dikkat etmek lazım. Biz de kendimizi yanlış aktarabiliriz. Ya da bir sırrın istenmediği şekilde çıktığını, yayıldığını görebiliriz. Bir takım haberlerin ulaşmaması gereken kişilere belki ulaştığını görebiliriz. Biraz sabırlı hareket etmekte fayda var. Gelişmeyen, duraklayan dönemleri ya da durumları çok zorlamayın. Çünkü aslan adam geldiğinde biraz beklemeyi, o zamanın geçmesine izin vermeyi bilmek gerekir. Ve nasıl tarif etsem? Şimdi aslan adam geldiğinde şunu yapabiliyoruz kendimize. Mağdur gibi hissetmek, kurban gibi hissetmek. Aslında hiç öyle olmadığı halde ya da hiç buna gerek olmadığı halde kendimize acımak. Biraz bunu yapabilirsiniz sosyal ilişkilerinizde. Ve bu genel insan ilişkileri olduğu için tabii ki aileyle olan ilişkiler olabilir. İş arkadaşlarıyla olan ilişkiler olabilir. Yakın arkadaşlar, hani hiç fark etmiyor açıkçası. Çünkü genel bir insan ilişkisi kavramına bakıyoruz. Biraz burada bir şeyleri gerçekten doğru mu anlıyoruz? Yoksa abartıyor muyuz? Yoksa biraz hani bir dramın içinde mi kayboluyoruz? Dikkat edin. Bakın burada kuşun tüyü düşüyor. Görüyor musunuz? Hani sanki böyle istenmediği halde bir sır ya da bir gerçek ortaya çıkıyor gibi. Ve bu biraz sorun çıkartabilir. Ama en nihayetinde böyle çok aşırı büyük zararlar gördüğünüz bir durum yok. Sadece dediğim gibi biraz hani insanları doğru anlıyor muyuz? Yoksa onlara ön yargılarla, varsayımlarla mı yaklaşıyoruz? Buna bakmak lazım. Bir durum hakkında da eğer burada şüphelenirseniz niyet okumayın. Niyet okumak yerine doğrudan o insana, ya burada ne demek istedin? Yani ben seni yanlış anlamak istemiyorum. Birazcık daha açıkçası net bir tavırla gitmeniz gerekiyor. Yani bunlara dikkat ederseniz çok sorun olmayacaktır ama biraz dediğim gibi gerçekleri görebilmek önemli. Varsayımda bulunmaktan ziyade. Peki. ...2024'te 4. desteği seçenleri aşk hayatlarında neler bekliyor? Ay çok güzel. İmparatoriçe bugün ilk kez geldi. Değerli hissettiriliyorsunuz. Çok güzel. Değerli hissettiriliyorsunuz. Her ne kadar hani belki bir kafa karışıklığıyla başlasanız da gönül mevzularına 2024'te değerli hissettirildiğiniz ve belki de pek çoğunuzun böyle ruh eşini bulduğu bir süreç olabilir. Özellikle Şubat'tan Temmuz'a kadar olan bir süreç var. 2024'ün ilk 6-7 aylık süreci, ilişkisi olmayanların ilişki sahibi olması, ilişkisi olanların bu ilişkide gelişim göstermeleri, belki topluma ilan etmeleri. Bu arada çocuk bekleyenler belki çocuk sahibi olabilir çünkü İmparatoriçe gebelikten de bahsedebilen bir kart. Ama aynı zamanda İmparatoriçe tabii ki sevginin, aşkın somutlaştığını da anlatan bir kart. Haliyle belki böyle kafa karışıklığıyla ya olur mu olmaz mı bir deneyelim görelim bakalım diye başladığınız bir ilişkinin gayet sağlamlaştığını, güzel yerlere taşındığını, sizi mutlu ettiğini görebilirsiniz. Ne bekliyor aşk hayatınızda sizi 2024'te? Evet, somut adımlar var burada arkadaşlar. Çok güvenilir gelen, çok somut gelen birisi var. Yani ya mevcut partnerden gerçekten beklenen ciddi adımları görebilirsiniz. Çok güzel. Hatta deste altını da alalım. Güç kartı gelmiş. Özellikle hani Ağustos süreci bakın. Güç ve güneş kartı ile birlikte ilişkinin böyle ışıl ışıl parlaması ve dışarıdan bakan insanların bile belki hani ilişkinize hayran kalması gibi bir süreci gösterebilir. Bakın bir yolculuk, bir seyahat, fiziksel ya da mental. Hani sanki böyle başka bir dünyada hissedeceğiniz bir güzel bir ilişki hikayesi yaşanacak gibi burada.
Eylül gelmiş, ay gelmiş. Eylül ayı önemli olabilir diyor. Yeni bir ev, yeni bir davranış, yeni bir tutum. Sizin destenizde zaten biz ev kartıyla da açılış yapmıştık. Hani demiştim ya, sanki evinizi, yuvanızı buluyorsunuz diye. Bence burada özellikle de yalnız arkadaşlar, hani uzun süredir belki hayatında hiç kimse olmamış olanlar artık hani ait olduklarını düşündükleri kişiyi bulacak olabilirler. Ne diyorduk? Türkçesini unuttum. Çok pardon. Psişik buldum. Psychic, sürekli İngilizcesi şey yapıyor. Psişik bir yetenek. Sezgine güven diyor. Kendi sezgine, kendi içgörüne güven diyor. Yani aşk hayatınız hakkında biraz bence sezgiyle endişeyi de ayırt etmeniz gerekecek gibi ama. Hani ay çok güzel. Bir güneş daha geldi. Mutluluk ve böyle iyi olma hali diyebiliriz. O şekilde belki çevirebiliriz. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yani şurada da 3 kadın bir kutlama yapıyor. Burada da bir 3 kadın kutlama yapıyor. Aynı sanki böyle bir mutluluğa, güzel bir yola doğru gidiliyor ve sanki böyle 3 yakın kız arkadaş bunu kutluyor gibi geldi. Çok tatlı. Yani enerjisi gerçekten çok güzel. Burada yine Nisan, Mayıs, Şubat, Haziran, Temmuz, Ağustos ve böyle Eylül aylarının önemli olduğunu görebiliriz. Ama bu deste sahipleri bu sene evlenirlerse, hani eğer ki evli değillerse hiç şaşırmasınlar. Evliler de dediğim gibi eğer böyle çocuk istiyorlarsa ya da birlikte hani bir evimiz olsun vesaire gibi düşünceleri varsa belki bunun gerçekleştiğini görebilirler. Çok güzel geldi yani gerçekten. Uğruna verdiğiniz mücadele de değiyor. Hani belki bir takım koşullar biraz zorlayabilir ilişkiyle ilgili. Ne bileyim, başka şehirlerdesinizdir, iş güç yüzünden çok rahat görüşemiyorsunuzdur vesaire. Hani bunun gibi küçük şeyler yaşanabilir ama açılımın, yani buradaki açılımın geneli o kadar güzel geldi ki hiç o pürüzler gerçekten takılınacak konular gibi gözükmüyor şu an. Peki. Şimdi gelelim açılımın başında ayırdığımız karta. Bu kart bu sene, yani bu 2024'te neyi öğreneceksiniz, neyi tecrübe edeceksiniz bununla ilgili. Yıldız kız dinlen diyor. Çok güzel değil mi? Açılımda zaten böyle bir yıldız kartı, yıldız etkileri almıştık. Yıldız çok güzel bir karttır tarotta da. Bizim için ilahi korunmadan, evrensel destekten bahseder arkadaşlar. O yüzden burada da yeni yıldızın gelmesi bence çok kıymetli, çok tatlı aslında. Özellikle de gözyaşı döktüğümüz süreçlerin sonrasında yaşadığımız güzelliklerden de bahseder. Ama bize şunu tavsiye edecek. Diyecek ki bu sene biraz yavaşla, biraz hayatın hani o olma halinin tadını çıkar. Anın içerisinde ol, huzurlu ol. Sen artık fırtınaları geride bıraktın. Belli ki bir takım fırtınaları gerçekten geride bırakıyorsunuz 2024'te. Artık bu sizin köşenize çekilip dinlenmeniz, huzurlu olmanız, krizlerin artık geride kaldığını kabul etmeniz gereken bir süreç. Hani evet, hala gergin olabilirsiniz, endişeli olabilirsiniz. Bazen işte panik ataktır, anksiyete krizidir. Bunlarla belki cedelleşmiş ya da cedelleşecek olabilirsiniz. Ancak en nihayetinde 2024'ü bitirdiğinizde daha sakin olacaksınız. Ve hayatınıza güveneceksiniz. Hani o koşturmaca halinden, o telaştan çıkacak ve sürece güvenmeyi öğreneceksiniz gibi gözüküyor. Gevşemeyi öğreneceksiniz çünkü. Yine burada bu arada rüyalar, sezgilerin yol göstermesi, bu konunun önemli olduğunu görebiliriz. Çok tatlı, çok güzel bir kart. Şöyle mikrofonu şöyle çekeyim. Peki bu açılımın 2024 ile ilgili size son tavsiyesi nedir? Dördüncü deste.
Koala ruhu. Kutsal ruhun bir planı var. Bu aslında yıldız kızla çok benzer. Deste altında bile Başak ruhu gelmiş. Hayat bir gizem diyor. Şimdi arkadaşlar bu kartlar hayata güvenmeyi anlatan kartlar aslında. Hani koalaları biz neyle biliyoruz? Biraz tembellikleriyle, günde 22 saat uyumalarıyla, oldukları yerden hareket etmemeleriyle. Bu hayvanlarda biz şunun gerginliğini görmüyoruz. Diğer hayvanlar gibi. Koşayım, atlayayım, avlanayım, aç kalırım, şöyle olur, böyle olur. Sürekli böyle bir tetikte değiller. Ve belli ki siz sürekli tetiktesiniz. Sürekli böyle alarm halindesiniz ve bu yüzden çok zaten anksiyete belki sorunu yaşayan biri olabilirsiniz gerçekten. Şimdi diyor ki zaten ilahi sistemin, Allah'ın senin için bir planı var. Neyi zorluyorsun? Biraz koala gibi olduğun yerin tadını çıkar. Bakın ikisi de sanki böyle bir dalda oturuyor gibi değil mi? Olduğun yerin tadını çıkar. Herkes için her şey yeterli seviyede, yeterli düzeyde var. Kendini gereksiz bir rekabetin içerisine sokma, rahatla diyor. Ve hani dediğim gibi şu normalde hiç diğer 3 destede almamıştım ama sizin destenize şu deste altını da almak istedim. Daha sonra da çünkü bakmamıştım bile. Burada dikkatimi çekti Başak ruhu. Hayat bir gizem diyor. Şimdi bu kart geldiğinde evet biz belki kesin sonuçlar isteyebiliriz. Bu alarm halimizden, endişe krizlerimizden dolayı. Ama bize ne diyor? Hayat öyle başı ve sonu belli olan bir şey değil. Belirsizliklerle dolu. O yüzden her zaman da belirsizlik olacak. Bunlarla yaşamayı öğrenmen lazım. Hayatın gizemine kendini açman lazım. Her şeyi zaten böyle kesin kes bilseydik mutlak bir şekilde yaşamanın hiçbir tadı kıymeti olmazdı değil mi? Böyle sıkıcı olurdu. O yüzden biraz bunun kıymetini bilebilmek, biraz hani o spontaneliğin içinde de iç huzurunuzu koruyabilmeniz önemli olacak gibi gözüküyor. Bu konuya da dikkat edin lütfen. 4. deste. Sizi seviyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. Videonun başına gidebilirsiniz detaylar için. Yorumlarda da dediğim gibi bekliyorum. 2023'ten ne öğrendiniz ya da 2024'ten ne bekliyorsunuz? Bunu yazarak çekilişe katılabilirsiniz. 2024'te daha fazla videoyla bol bol görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir sene dileğiyle. Hoşça kalın.